Herkese merhaba, ben Chris Colson. GPX serisi metal dedektörlerinin kullanımını anlattığımız bu MineLab videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda şu ana kadar MineLab tarafından üretilen en ileri altın arama dedektörleri olan GPX 5000 ve 4800 hakkında konuşacağız. Metal arama benim tutkum. 15 seneye aşkın süredir bu işte uğraşıyorum ve dünyanın her tarafına seyahat ettim. Bu hobinin en çok sevdiğim yanlarından biri de işte bu. Aylarca Avustralya'nın şehirden uzak bölgelerinde yaşadım. Birleşik Devletler'in her yerine seyahat ettim. Güney Amerika'nın vahşi ormanlarına kadar ulaştım ve hatta yolum Alaska'ya kadar uzandı. Metal dedektörüm sayesinde daha önce hiç görmediğim bu yerlere gitme fırsatı yakaladım ve buralarda çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Elbette ki bu yolculuklarda çok güzel altın parçaları da çıkarttım. Bu süre zarfında MineLab tarafından üretilen neredeyse tüm altın dedektörlerini kullanma fırsatım oldu. Sahada edindiğim deneyimlerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki 5000 ve 4800 başta olmak üzere yeni GPX modelleri gerçekten MineLab'in şimdiye kadar ürettiği en iyi dedektörler. Bunu söylememin birkaç nedeni var. Birinci ve en önemli neden MineLab'in bize sunduğu teknoloji sayesinde bu dedektörlerden elde ettiğimiz performans. Bu dedektörlerle zemin mineralizasyonunun çok yüksek olduğu, gürültülü toprak koşullarının yoğun olduğu ve çokça volkanik taşın bulunduğu bölgelerde çalışılabiliyor ve buralardan şimdiye kadar hiç çıkartmadığımız altınları çıkartabiliyoruz. Ayrıca elde ettiğimiz penetrasyon derinliği de bu nedenlerden biri. Artık 5-10 santimlik derinlikle sınırlı değiliz. Ben neredeyse 90 santimlik derinlikten bile altın çıkarttım. Bunlar gerçekten muhteşem makineler ama asıl güzel yanları basit olmaları. MineLab bu dedektörleri şimdiye kadar var olan kullanımı en kolay dedektörler olarak üretti. Bu sizin ilk dedektörünüz olsa bile hiç deneyime sahip olmadan bazı fabrika ayarlarını kullanarak gerçekten iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bu dedektör kullanımı çok kolay olan gerçekten muhteşem bir dedektör. Bu videodaki amacımız bu makinedeki tüm ayarları size en basit şekilde anlatmak. Dedektörde hangi ayarların var olduğunu, bunların ne amaçla kullanıldıklarını ve sahadayken ne zaman değiştirilmeleri gerektiğini açıklayacağız. Ne yazık ki bu videodaki zamanımız kısıtlı. MineLab.com adresinden MineLab'in web sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Sitedeki zengin makaleler ve resimler sayesinde istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Sitede ayrıca çok güzel videolar da mevcut. Bunların yanı sıra sitede Definecilik Forumu adında bir de forum mevcut. Burada dünyanın dört bir tarafından insanlarla tanışıp sohbet edebilirsiniz. Videonun eğitim bölümüne geçmeden önce bu MineLab dedektörlerle yapılan aramalardan elde edilen parçalardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün sizin için her zaman karşılaşabileceğiniz türden altınlara birkaç örneği yanımda getirdim. Önce daha büyük altın parçacıklarını göstererek başlamak istiyorum. Bu parça Arizona'da bulundu. Parçanın ağırlığı yaklaşık 142 gram. Bu biraz daha büyük ve Avustralya'dan geldi. Yaklaşık 220 gramlık bir altın parçacığı. Bu büyük altın parçacıkları elbette ki muhteşem. Herkes bunlardan bulmak ister. Bunlar bizim ganimetlerimiz. Tabii ki böyle bir parçayı bulduğunuz gün sizin için mükemmel bir gündür. Ancak böyle altın parçalarına çok nadir rastlanır ve bunları bulabilmek biraz zordur. Normal bir aramada genellikle bu parçalara benzer şeyler buluruz. Bunlar daha küçük altın parçalarıdır ve biz genelde kazancımızı bunlardan sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsinin şekli birbirinden farklı ve bazı parçalarda gerçekten küçük. Biliyorum bunları çıkardığınızda önce gözünüze az görünür ama ayın veya sezonun sonunda hepsi bir araya geldiğinde hatırı sayılır bir miktara ulaşırsınız. İşte GPX dedektörlerinin en muhteşem yanlarından biri de bu. Yalnızca çok derinlerdeki buna benzer parçaları çıkartmakla yetinmek zorunda değilim. Aynı zamanda yüksek mineralizasyonlu topraklarda arama yaparak, daha önce arama yaptığım arazilere geri dönerek buna benzer küçük altın parçacıklarını da çıkartabiliyorum. Şimdi videonun asıl eğitim bölümüne geçelim ve siz de bir an önce sahaya çıkarak altınlarınızı bulmaya başlayın. MineLab GPX montajı.
Bu makinenin montajı hakkında çok ayrıntılı konuşmayacağız. Size kullanım kılavuzuna bakmanızı daha önce söylemiştim ama zaten montajı yapmak oldukça kolay. Montajı gerçekleştirmek yalnızca 5 dakikanızı alacak. Monte edilmiş bir dedektör bu şekilde görünür. 3 bileşeni vardır. Birinci bileşenimiz bobindir. Zeminde arama yaptığınız asıl parça budur. İkinci bileşen gövde bölümüdür ve burası tüm dedektörü bir arada tutar. Son bileşenimiz ise kontrol kutusudur. Montaj basit ama yine birkaç ipucu verebilirim. Montajı yaparken tutma kolunun her zaman takılı olmasına ve öne doğru bakmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde tutmanız zorlaşır. Bobin kablonuzun bu şekilde gergin, düzgün ve temiz olduğundan emin olunuz. Buralardan gevşek kablo bölümlerinin sarkmamasına dikkat ediniz. Gevşek bölümler çalılara ve ağaç dallarına takılabilir. Burada bobinin çok fazla gerilmeden rahatça dönebileceği kadar bir hareket boşluğu bırakınız. Ayrıca bobin konektörünü buraya oturturken güzelce ve gergince ittiğinizden ve sıktığınızdan emin olunuz. Çok fazla sıkmanız gerekmez. Hareket etmediğinden emin olmanız yeterli. Buradaki en önemli konu sizin kişisel konforunuzdur. Saatlerce zemin araması yapacağınız için makineyle rahat çalışmanız çok önemlidir. Alt bölümdeki bu düğmeyi çevirirseniz alt bölümü ayarlayabilirsiniz. Bobin gövdesini uzatabilirsiniz. Ayrıca bu tutma kolunu kendiniz için en rahat olan pozisyona getirebilirsiniz. Sonuçta zeminde arama yaparken sürekli eğilmek zorunda kalmak istemezsiniz. Dik durabildiğinizden ve rahat olduğunuzdan emin olmalısınız. Çünkü bu dedektörle ne kadar uzun süre arama yaparsanız altın bulma ihtimaliniz de o kadar yüksektir. Minelab GPX 5000 ve 4800 modelleri gücünü bu hafif lityum iyon bataryadan alır. Bu bataryayı gerçekten seviyorum. Hem bir kilodan hafif hem de tamamen şarj ettiğinizde dedektörünüzü yaklaşık 12 saat kadar çalıştırıyor. Bataryanız size 12 voltluk bir araç şarj cihazı ve evde kullanabileceğiniz bir şarj cihazıyla birlikte teslim edilir. Buradaki küçük led ışık da güzel bir özelliktir. Batarya şarjı azaldığında doldurmak için ilk şarja taktığınızda bu ışık turuncu yanar. 3-4 saat sonra ışık yeşile dönerek bataryanın tamamen şarj olduğu konusunda sizi bilgilendirir. Bu da güç kablomuz. Bundan sizde de olacak ve bu kablo sayesinde lityum iyon bataryanızı dedektöre bağlayacaksınız. Makineyi açmadan önce bu kablonun bataryaya takılmış olduğundan emin olun. Bunu buraya takıyorsunuz. Diğer ucu da doğrudan makinenin arkasındaki bu bölüme getirip buraya takıyorsunuz. Bataryanın diğer tarafında 6 milimetrelik bir jack görüyoruz. Bunlar kulaklıklar için. Bunlar kas tarafından yapılan makine ile birlikte verilen kulaklıklar. Ben neredeyse 12 yıldır bunları kullanıyorum ve çok kaliteli olduklarını söyleyebilirim. Buradaki jack'ı alıp diğer tarafa takmanız gerekiyor. Bu bataryanın başka bir güzel özelliği de yerleşik bir ses yükselticisine sahip olması. İşitme kaybı yaşayan veya biraz daha yüksek sesle çalışmak isteyenler için güzel bir seçenek. Bunu doğrudan dedektörle kontrol edebileceğiniz gibi harici hoparlörlerde kullanabilirsiniz. Özellikle çıngıraklı yılanların bulunduğu bir ülkede arama yapıyorsanız bu özellik gerçekten işinize yarayacaktır. Minelab, GPX dedektörleriyle birlikte destekli bir kemer tertibatı da sağlar. Bu kemer, omuzlarınıza kadar tüm vücudunuzu sarar. Kemeri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Arkadaki bu bölmenin cırt cırtlı bandı sayesinde lityum bataryanızı bu bölmeye yerleştirerek sağlama alabilir ve bataryanın sırtınızda düzgün şekilde durmasını sağlayabilirsiniz. Sağlaksanız gümüş konektörün sağ tarafta olmasına, solaksanız sol tarafta olmasına dikkat etmelisiniz. Bataryanızı bu şekilde buraya yerleştiriniz. İyice sarınız ve güç kablolarınızı taktıktan sonra bataryayı açınız. Elimde GPX 4800 ve 5000 kontrol kutularını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi neredeyse birbirinin aynı fiziksel görünüme sahipler. Aslında öyleler. Tek fark 4800 modelindeki arama motoru anahtarının biraz daha farklı bir etikete sahip olması. Ancak makine ile etkileşimleri tamamen aynı. Bazı farkları var ama bunlar sadece cihazların içinde. Bu videodaki eğitim için yapacağımız tüm sunumlarda GPX 5000 modelini kullanacağız. Aralarında fark olması durumunda 4800 kullanıcıları için bu farkları belirteceğiz. Her iki ünite de Minelab'in patentli teknolojilerini kullanır. Bunlar çok yönlü arama özelliği olan MPS, ikili voltaj teknolojisi özelliği olan DVT ve akıllı elektronik zamanlama ayarı özelliği olan yeni SETA teknolojisidir. Temel olarak SETA teknolojisi, dedektörün her zamanlama seçeneği için doğru ayarlanmasını sağlar ve dedektörün belirli parazitlenme tiplerine karşı daha az hassas olmasına yarayarak belirli tiplerdeki manyetik kayaların ve toprakların etkilerini belirli biçimde azaltır.
Dedektörümüzün sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. Eşik değeri çok daha sabit kalır ve böylece biz de başkalarının kaçırdığı altın parçacıklarını çıkartabiliriz. Bu teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız minelab.com adresindeki Minelab web sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Burada çok daha ayrıntılı açıklamaları bulabilirsiniz. Sizin de bir an önce aramaya çıkarak daha fazla altın bulmanız için bu videoda bu teknolojilerin neler olduğundan çok bunları nasıl kullanacağınıza yoğunlaşmak istedik. Arama bobinlerine kısa bir genel bakış. Şimdi biraz da arama bobinlerinin ne olduğundan ve bunların metal dedektörünüzü nasıl etkilediğinden bahsedelim. Arama bobini veya daha sık kullandığımız adıyla bobin, metal dedektörü tarafından çekilen sinyali iletmek ve almak için kullandığımız aygıttır. Aslında bu bir antendir. Şu anda burada gördükleriniz Minelab tarafından üretilen bobinler. Bunlar Commander serisi bobinler ve görebileceğiniz gibi çok farklı şekillere ve boyutlara sahipler. Doğru boyutu ve konfigürasyonu seçmek, arama yapacağınız bölgeye, oradaki koşullara ve toprağın göreceli derinliğiyle altının boyutuna bağlıdır. Minelab tarafından iki tip bobin sunulur. Tek halkalı bobin ve DD bobinler. Monolar temel olarak tek bir tel sarımına sahiptir. Bobinin içinde bu şekilde sarılmıştır ve sinyali hem alır hem de iletir. DD bobinler iki tel sarımına sahiptir ve sırt sırta bakan iki D harfine benzer. Bu yüzden bunlara DD bobin diyoruz. Bir taraf iletirken diğer taraf alır. Gördüğünüz gibi şekilleri farklı. Bu bir yuvarlak bobin. Bu bobine ise yarı eliptik bobin diyoruz. Bobininizin şekli performansını da etkiler. Eliptik bobinler, örneğin yuvarlak bir çalı etrafı, ağaç kökleri veya çalılıklar gibi dar alanlarda arama için çok pratiktir. Ve yuvarlak bobinler genellikle geniş ve açık alanlarda arama yapmak için ve daha iyi penetrasyon derinliği sağlamak için daha uygundur. Bu bobin 28 santim, buradaki ise 38 santim. Bu bobin ise çok daha büyük, 46 santimlik bir bobin ve buradaki de küçük 20 santimlik bir bobin. Peki bobinleri ne zaman ve neden değiştirmeliyiz? Aslında çok basit. İlk olarak yapmanız gereken şey arama yaptığınız zemini incelemektir. Benim üzerimde oturduğum bu alanda açığa çıkmış birçok taban kayacı var ve zemin aşırı derece sığ. Burada altın olacak olsaydı bunu tespit etmek çok kolay olurdu. O zaman küçük bir bobin kullanmanız lazım. Küçük bobinler çok hassastır. Çok derine inmezler ancak küçük altın parçacıklarını bulmakta çok iyidirler. Burada zeminin çok derin olmadığını bildiğimize göre küçük bir bobin kullanmak mükemmel bir tercih olacaktır. Eğer çalıların ve kayaların çok yoğun olduğu bir bölgede arama yapacaksak, hareket ettirmek ve engelleri aşmasını sağlamak çok daha kolay olacak. Bu 46 santimlik bobin ise geniş ve açık zeminler için çok daha uygundur. Bu tip düz arazilere Avustralya'nın ıssız yerlerinde ve hatta Batı Amerika'da rastlanabilir. Eğer böyle açık ve geniş bir arazide arama yapacaksanız, büyük bir bobin kullanmanız daha uygun olacaktır. Büyük bir bobin derindeki hedeflerin bulunması konusunda da çok iyidir. Küçük altın parçacıklarına karşı hassasiyeti biraz daha düşüktür. Ancak büyük altın parçacıklarının olduğu bir alanda bulunuyorsanız ve zeminin derin olduğundan haberdarsanız burası için büyük bobin çok daha uygundur. Ve son olarak tüm Minelab bobinleri birer koruma plakasıyla birlikte teslim edilir. Koruma plakası bu alt bölümdür. Bu parça plastiktir. Bu parça aşınmaya karşı bir zırh görevi görür. Arazide makineyi sağa sola sallarken bobininizi kayalara çarpabilirsiniz. Bu koruma plakası sayesinde bobininiz hasar görmez ve bobininiz yerine bu koruma plakası aşınır. Bobininizi düzenli olarak kontrol etmenizi ve aşınma durumunu incelemenizi tavsiye ederim. Delikler veya çatlaklar oluşmaya başlamışsa koruma plakasını çıkartınız ve yenisini takınız. Doğru bobini seçebilmek için bulunduğunuz arazinin zeminini gerçekten iyi incelemeniz gerekir. GPX serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Videomuzun bu bölümüne hızlı başlangıç diyoruz. Buradaki amacımız bu Minelab GPX dedektörlerinin ne kadar kolay kullanabileceğini size göstermek. Biliyorum burada birçok anahtar, düğme ve başka şeyler görüyorsunuz. Endişe etmeyin. Daha sonra bunları ayrıntılarıyla inceleyeceğiz ama şimdi size basit birkaç adımda bu dedektörü nasıl ayarlayabileceğinizi ve hemen altın aramaya nasıl başlayabileceğinizi
Yapmanız gereken ilk şey buradaki arama modunun ayarını belirlemek. Bu anahtarı genel pozisyonuna getirmelisiniz. Sonraki anahtar toprak zamanlamaları ile ilgili. Bu anahtarı normal pozisyonuna getirmeniz gerekir. Bir sonraki anahtar bobin RX anahtarı ve şu anda DD bobin kullandığım için bu ayarı DD bobin olarak yapmam gerekiyor. Bunun altında ise zemin balans ayarı var. Bu ayarı da sabit pozisyonuna getiriyorum. Ön paneldeki tüm ayarlamaları yaptık. Bir sonraki adımımız dedektörü açmak olacak. Bu işlemi arkadaki on-off düğmesiyle yapacağız. Yalnızca basın ve bırakın. Dedektörün çalışmaya başladığını duyacaksınız. Bu sırada genellikle yüksek başlayıp daha sonra alçalan bir ses duyulur. Tamam, her şey çalışıyor gibi görünüyor. Şimdi otomatik ayar yapacağız. Bu özellikle eşik değerinin düzeltilmesine yardımcı olacak. Bu işlemi ön paneldeki otomatik ayar yazılı küçük siyah düğmeye basarak kolayca yapabilirsiniz. Bunu yaparken dedektörü sabit tuttuğunuzdan emin olunuz. Önünden bir metalin geçmemesine ve dedektörü hareket ettirmemeye dikkat ediniz. Bu şekilde yaklaşık 60 saniye durunuz. Şu anda makine mevcut tüm kanalları tarayarak bunlar arasından en sessiz olanı arıyor. Dedektör otomatik ayarı yapmayı tamamladığında 3 bip sesi duyacağız. Tamam, dedektörümüz artık gerektiği gibi ayarlandı. Bir sonraki ve son adımımızsa makinede zemin balans ayarı yapmak. Bunun için buradaki zemin balans anahtarını kontrol etmemiz gerekiyor. Şu anda sabit pozisyondayız. Şimdi parmağımı buraya koyacağım ve bobini toprağa doğru indirip kaldıracağım. Şu anda zemin balansından uzak olduğumuzu duyuyorsunuz. Bunu bobini zemine yaklaştırdıkça duyduğumuz sesten anlayabiliyoruz. Bunu yaparken bu anahtarı izleme pozisyonuna getireceğiz. Bobini indirip kaldırmaya devam ediniz. Sesin oldukça azaldığını duyacaksınız. Artık iki yönde de herhangi bir değişiklik duymadığımızda zemin balansı yapılmış demektir. Altın avına başlayabiliriz. Arama yaparken küçük sinyaller duyacaksınız. Bunlar eşik değerindeki küçük değişiklikleri gösterir ve tamamen normaldir. Bunlar atmosfer koşullarından veya zemindeki mineralizasyonda oluşan değişikliklerden kaynaklanabilir. Bizim aradıklarımız tekrarlanan sinyaller. Üstlerinden nasıl geçerseniz geçin, hep orada olan sabit sinyaller. Tamam, bakın şuradan çok iyi bir sinyal geliyor. Bu çok iyi bir örnek. İşte buradan temiz ve net bir sinyalin geldiğini duyuyorsunuz. Bu sinyal buna buradakinin muhtemelen çok büyük bir hedef olmadığını söylüyor. Muhtemelen oldukça küçük ama yüzeye çok yakın. Bunu buradaki yüzeye çıkmış taban kayaçlarından da anlayabiliyorum. Bu gerçekten iyi bir sinyal ve burada gerçekten güzel bir altın parçası olabilir. Şu anda DD bobin kullanıyorum, yani alacağımız en güçlü sinyal bobinin tam merkezinden bir şerit biçiminde gelecektir. En yüksek yanıtı duyduğunuz yer muhtemelen bobinin tam merkezindeki yer olacaktır. Evet, ses buradan geliyormuş gibi görünüyor. Ayrıca bakın, bobini hedefin üzerinde durdurduğumda sesin kaybolduğunu fark edebilirsiniz. Bunun nedeni bu dedektörlerin hareket dedektörü olmasıdır. Bunların hareket ettirilmeleri gerekir. Dedektörü tekrar hareket ettirdiğimde hedeften gelen ses geri gelecektir. Hedefimizin buralarda bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Yapacağım ilk şey buraya gelip buradaki bu gevşek kayaları temizlemek. Bunları yolumuzdan çekip tekrar deneyeceğiz. Tamam, iyi sinyal alıyoruz. Hala orada. Hedeflerin zeminde kalması daha iyidir. Daha sonra buradaki fazlalıkları biraz daha temizlemeniz gerekir. Tamam, şu anda ilk olduğu yerde değil. Sanırım yerini değiştirdim. Şu anda temizlediğim fazlalıklar arasında. Açtığınız çukuru sıklıkla kontrol etmenizi tavsiye ederim. Böylece aslında ilk birkaç kazma hareketinde dışarı çıkmış hedefi bulmak için neredeyse 45 santim kazı yapmazsınız. Ben hedefin buradaki toprağın içinde olduğunu biliyorum. Bu yüzden buradaki topraktan bir avuç alacağım ve bunu bobinin üst tarafındaki tıpkı altında yaptığımız gibi sağlayacağım. Bobinin üstü de altı kadar hassastır. Artık elimde olduğunu biliyorum. Elimdeki toprağın yarısını ayıracağım. Buradan artık sinyal duymuyoruz. Demek ki hedefimiz bu elimde değil. O zaman bunları bırakabiliriz. Elimde kalanı da ikiye böleceğim. Artık burada olduğunu biliyoruz. Bu şekilde ileri geri harekete devam edeceğiz. Elimizdeki miktarı bölerek daha küçük miktarlarla devam edeceğiz.
Evet, artık burada olduğunu biliyoruz ve muhtemelen artık onu görebiliriz. Evet, işte şimdi gördüm. Ne yazık ki bu bir kurşun. Kurşundan bir parça. 22 kalibrelik bir kurşun parçası gibi görünüyor. Ama evet, hedefimiz bu. Bu size hedef nokta tespiti hakkında bir fikir vermiştir. Dediğim gibi DD bobinler en iyi sonucu tam merkezlerinden verir. Tek halkalı bobinleri kullanıyorsanız bunlar bence hedef nokta tespiti yapmak için daha elverişlidir. Çünkü dış kenarları da hassastır ve bobinin kenarını çevirerek hedefe yaklaştıkça bunu bir hedef nokta tespitleyicisi olarak kullanabilirsiniz. Sonuçta hedef nokta tespitine alışmak biraz zaman alır ama pratik yaptıkça siz de alışacaksınız. Hedefi zeminden ne kadar çabuk çıkartırsanız o kadar hızlı ilerlersiniz. Çünkü sonuçta ne kadar çok hedefe bakarsanız o kadar iyi. GPX ön panel işlevlerinin açıklanması. Gördüğünüz gibi GPX dedektörlerinin iki tarafı vardır ve bunlar kontrol panelleridir. Metal arama yaparken size uzak olan taraf ön kontrol paneli olarak adlandırılır. Arkadaki bu küçük LCD ekranlı bölüm ise arka kontrol panelidir. Biz öncelikle ön kontrol panelini inceleyeceğiz. Buraya baktığınızda bunların sanki ters durduğunu sanabilir ve MindLab'in bir hata yaptığını düşünebilirsiniz. Hayır, bu bölüm özellikle bu şekilde tasarlanmıştır ve bunun nedeni de arazideyken ayarlarımızı çok daha kolay görebilmemizi sağlamaktır. Önceki makinelerde ayarların etiketleri yan tarafta bulunuyordu. Bu yüzden ayarları görebilmek için dedektör kutusunu çevirerek yan tarafına bakmanız gerekiyordu. Bunları yukarıdan aşağı yerleştirerek MindLab bu işi bizim için kolaylaştırdı. Artık dedektörü kaldırdığımızda tüm ayarlarımızı hemen görebiliyoruz. İşte bu kadar basit ama kesinlikle çok daha kullanışlı bir tasarım. Şimdi buradaki listeden ilerleyeceğiz. Her birinin ne ayarı olduğunu ve ne yaptığını anlatacağım. Listedeki ilk ayar buradaki küçük siyah düğme. Bu düğme otomatik ayar düğmesi. Bu düğme parazitlenme etkilerini azaltmamıza yardımcı olur. Parazitlenmeler çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Çok farklı nedenlerden kaynaklanabilir. En yaygın olanları elektrik hatları ve diğer metal dedektörleridir. Hatta elektrik çiti ya da radyo kulesi de buna yol açabilir. Elektromanyetik sinyal oluşturabilecek her şey veya bu makinelerle parazitlenme potansiyeline sahip her türlü alan buna dahildir. Böyle bir şey olduğunda mutlaka duyarsınız. Fark edilmesi çok kolaydır. Aniden eşik değeriniz çok düzensizleşmeye başlar. Makineniz yukarı ve aşağı zıplar gibi olur ve sesler oldukça bozulur. Kulağa hoş gelmeyen bir şeyler olduğunu hemen anlarsınız. Bu düğmeye bastığımızda makine mevcut çok sayıda kanalı otomatik olarak taramaya başlar. 255 kadar kanal vardır. Makine hepsine hızlıca göz atar ve bu kanalların her birini tarayarak en sessiz olanı bulmaya çalışır. Bu gerçekten çok pratik bir özelliktir. Makinelere büyük katkı sağlar ve çok daha yakın çalışmamıza olanak verir. Araziye eğer bir arkadaşımızla çıktıysak ve metal araması yapıyorsak, birbirimize çok yakın şekilde herhangi bir parazitlenme olmadan arama yapabiliriz. Hatta elektrik hatlarına bile daha çok yaklaşabiliriz. Makineye yardımcı olur, makinenin düzgün çalışmasını sağlar ve uygun kanalı seçmesi yalnızca 60 saniye sürer. Bir sonraki ayar olan eşik değeri ayarı ise buradaki siyah düğme aracılığıyla yapılır. Eşik değeri metal arama için önemli bir konudur. Bu ses, metal dedektörü çalıştırdığınızda sürekli olarak duyduğunuz sabit arka plan vızıltı sesidir. Bu ses, kulaklarımızı belirli bir referans noktasında tutmaya yarar. Bu bir çeşit temel çizgi gibidir. Sesi her zaman duyarsınız. Karşılaştığınız tüm hedeflerden çok yüksek sesli veya çok net bir yanıt alamayabilirsiniz. Çok derinde olan veya çok küçük olan bir altın parçası zor duyulabilecek hafif bir sinyal verebilir. Eşik değeri ayarıyla kulağımız sesteki değişiklikleri kolayca algılayabilir ve bir şeylerin üzerinden geçmiş olabiliriz diye bizi uyarır. Bu durumda biraz daha uğraşmalı ve araştırmalısınız. Eşik değeri için bu düğmeyi yukarı çevirdiğimde ses yükselir. Aşağı doğru çevirdiğimde ise ses alçalır. Eşik değeri tamamen kişisel tercihinize bağlıdır. Herkesin duyma kapasitesi birbirinden farklıdır. Eşik değerini kullanmadan arama yapan kişileri de gördüm. Makineyi tamamen sessiz çalıştırıyorlar. Aslında bu güzel bir seçenektir çünkü bu durumda kulaklarınız fazla yorulmaz ve sürekli bir vızıltı duymak zorunda kalmazsınız. Ancak buradaki sorun bir referans noktasına sahip olmadığınız için bazı cılız hedefleri de duymayacak olmanızdır.
Diğer yandan makineyi çok yüksek ses ayarıyla çalıştıranları da gördüm. Bu sabit ve yüksek sesle yalnızca kulaklarınıza bombardıman yapmış ve muhtemelen cılız hedefleri de bastırmış olursunuz. Benim size tavsiyem eşik değerini mümkün olduğunca düşük tutarak neredeyse kulağınızda küçük bir sivrisinek vızıltısı seviyesinde ayarlamanızdır. Çok düşük de ayarlasanız sabit olduğundan emin olmanız gerekir. Ses dalgalanmamalı veya kesilmemelidir. Tıpkı kulağınızda sürekli vızıldayan bir sivrisinek gibi. Listeden aşağıya doğru indiğimizdeki bir sonraki anahtar arama modu anahtarıdır. Ben bunları fabrika ayarları, ön ayarlar ve önceden programlanmış arama modları olarak adlandırıyorum. MindLab bu ayarları yaparak bize bazı seçenekler sunmuştur. Eğer farklı kontrol panellerinde ayarlama yaparak çok fazla zaman kaybetmek istemiyorsanız, önceden programlanmış bu arama modlarından birini seçerek altın aramaya hemen başlayabilirsiniz. Elimdeki bu 5000 modelinde derin, genel ve özelleştirilmiş etiketlerine sahip ayarları görüyorsunuz. Yani eğer arazideyken daha çok derindeki hedefleri bulmakla ilgileniyorsanız, derin modunu, derin arama modunu seçmeniz gerekir. Dedektör daha derindeki büyük hedefleri arayacak şekilde optimize edilir. Genel ayarı, yeni bir bölgede genel bir maden araştırması yapıyorsak ve koşullar çok gürültülü veya çok derin değilse uygundur ve bu ayar hepsini yakala türünde bir genel ayardır. Eğer 4800 modeline sahipsiniz, buradaki ayar yüksek madenli yazısına sahip olacaktır. 5000 modelinde bu yazı özelleştirilmiş olarak görünür. 4800 modelindeki yüksek madenli ayarı, zemindeki mineralizasyonun yüksek olduğu, çok fazla volkanik taşın bulunduğu bir alan için uygundur. 5000 modelinde özelleştirilmiş ayarını seçersek, diğer 4 arama moduna da erişmiş oluruz. Bunlar yüksek madenli 4800 modelindekiyle aynıdır. Değersiz toprak, hedef nokta tespiti ve arazi. Her biri farklı amaçlara yöneliktir. Örneğin arazi modu, yeni bir alandaysak ve bir altın parçacığı için çok hızlı bir arama yapıyorsak, arazi modu güzel bir tercih olacaktır. Hedef nokta tespiti ayarı çok kullanışlıdır. Bir hedefin yerini belirlediyseniz ve tam olarak nerede olduğunu bulmak istiyorsanız, hedef nokta tespiti arama modunu kullanabilirsiniz. Değersiz toprak ayarında ise eğer teneke kutuların, çivilerin ve buna benzer cisimlerin yoğun olduğu çok hurdalık bir bölgedeyseniz, dedektörün tamamını ayarlamak yerine sadece değersiz toprak ayarını seçerek işe koyulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça pratik. Bu da GPX serisini çok kullanışlı yapıyor. Daha önce hiç dedektör kullanmamış olsanız bile bu arama modlarından birini seçerek ve makinenizin zemin balans ayarını yaparak altın aramaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki anahtarımız toprak zamanlama anahtarı. İşte buradaki anahtar. Burada 3 pozisyonun mevcut olduğunu görüyorsunuz. Bunlar özel, normal ve geliştirilmiş pozisyonları. Bu toprak zamanlamaları dedektörün elektronik darbelerini değiştirmenizi sağlar. Böylece farklı toprak tipleri ve farklı boyuttaki hedefler için makinemizin performansınızı optimize edebiliriz. Bu size biraz karmaşık gelmiş olabilir ama bunları arabalardaki viteslere benzetebiliriz. İlk vites çalıştırmak için, 5. vites ise yüksek viteste gezinmek için. Zamanlamalar da aynı buna benzer. Bunların hepsi bir arada çalışır ama hepsinin de kendine özel bir amacı vardır. GPX 5000 modelinde toplam 8 toprak zamanlaması yapabiliyoruz. GPX 4800 modelinde ise 6 toprak zamanlaması mevcut. Gelelim geliştirilmiş moduna. Bu zamanlama ayarı 5000 modeli başta olmak üzere yeni GPX modellerinde yeniden kalibre edilmiş ve çok daha geliştirilmiş olarak tasarlanmıştır. Bu ayar zemin mineralizasyonu çok yüksek alanlarda çalışmamızı sağlar. Çok iletken topraklarda kullanabiliriz. Daha önce DD bobin kullanmamız gereken alanlarda tek halkalı bobinleri kullanmamızı sağlar ve buralardan geçerken çok iyi altın parçacıkları çıkartabilir. Bunu Avustralya'da ve oradaki bazı çok gürültülü zeminlerde kullandım ve hatta burada Amerika'da da denedim. Burada gördüğümüz bir sonraki ayarsa normal ayarı. Bu zamanlama hepsini yakala türünden bir zamanlamadır. Yeni bir zeminde araştırma yapıyorsanız ve zeminin ne kadar mineralli olduğunu veya etrafta ne kadar volkanik taş olduğunu değerlendirmeye vaktiniz yoksa, başlangıç için normal ayarı en iyi tercih olacaktır. Bu ayar çok çeşitli hedefler için çok iyi sinyal yanıtı alınmasını sağlar. Normal, orta boy ve büyük altınlar için iyi yanıt alınabilir. Yani yeni bir bölgede arama yapacaksanız, normal seçeneği başlamak için en uygun ayardır. Özel ayarına geldiğimizde diğer ek ayarlara da erişim olanağımız olacak. GPX 5000 modelinde 6 tane ek ayar vardır. GPX 4800 modelinde ise bu sayı 4'tür.
Bu zamanlamalara aslında LCD üzerinden erişeceğiniz için aslında bunları görmeden önce arka paneli incelememiz gerekir. Az sonra bu konuya değineceğiz. Bir sonraki anahtarımız bobin RX anahtarı. İşte buradaki anahtar. Gördüğünüz gibi etiketleri mevcut. Burada 3 pozisyon seçebiliriz. İptal, mono ve DD bobin. Teknik olarak bu anahtar bobindeki iletme ve alma alanlarının örtüsünü değiştirir. Başka bir deyişle kullandığınız arama bobinle ve bobinin konfigürasyonuna göre yani tek halkalı veya DD bobin olmasına bağlı olarak bobin RX anahtarında kullandığınız bobinle uyumlu olan doğru ayarı seçmeniz gerekir. Tek halkalı bobin kullanıyorsanız bu anahtarın mono pozisyonunda olması gerekir. Genellikle bir DD bobin kullanıyorsanız ayarı DD bobin olarak yapmalısınız. Bu ayarın güzel bir yanı da bir DD bobin kullanırken makineyi DD bobin ayarında çalıştırabileceğiniz gibi mono ayarına da dönebilmenizdir. Bu durumda yapay bir tek halkalı bobine sahip oluruz. Aslında bu gerçek bir tek halkalı bobin değildir ancak tek halkalı bobin gibi çalışan özelliklere sahip olur. Hedef nokta tespitinde yardımcı olur ve hassasiyeti de biraz yükseltir. Ancak DD bobinden en iyi derinlik özelliğini elde etmek istiyorsanız DD bobin pozisyonunda çalışmanız gerekir. Buradaki sonuncu ayar iptal ayarıdır. Bu ayar parazitlenme etkilerini daha da azaltmak için kullanılır. Daha önce buradaki otomatik ayar düğmesini gösterirken parazitlenme hakkında konuşmuştuk. Makinenin tüm kanallarını tarayarak elektrik hatlarından veya diğer dedektörlerden gelen gürültüden kurtulmanızı sağladığını söylemiştik. Ancak yine de bazen o kadar büyük bir elektrik hattına yakın olabilirsiniz ki otomatik ayar bile bu güçlü gürültünün tamamen baskılanmasını sağlayamaz. Size mutlaka çok faydası olacaktır ama bu tip yerlerde yine de biraz ses geldiğini duyabilirsiniz. Bu gibi durumlar için bazı seçenekleriniz vardır. Bu iptal modunu özellikle DD bobinlerle kullanabilirsiniz. Birlikte çok iyi çalışır. İptal modunu seçtiğimizde makine tamamen sessizleşir. En büyük yüksek gerilim hattının altında duruyor olsanız bile dedektör biraz mırıldanır ve siz de altın parçalarını çıkartabilirsiniz. Ancak bunun kötü yanı ekstra sabitlik ve sessizlik elde ederken derinlik ve hassasiyet özelliklerinden biraz kaybedecek olmanızdır. Tabii ki bu hiç araba yapamamaktan daha iyidir. Tekrar ediyorum, yapacağınız ayara karar verirken kullandığınız bobin tipini dikkate almanız gerekir. Aşağıya doğru bir sonraki anahtarımız zemin balans anahtarıdır. Gördüğünüz gibi burada 2 pozisyon mevcut. İzleme ve sabit pozisyonları. Bu ayar makinede çok önemli bir anahtardır. Ancak bu anahtarın nasıl çalıştığını size göstermem için araziye çıkmamız lazım. Şimdi biraz zemin balansından ve zemin balansını nasıl yapacağınızı bilmenin bir maden arayıcısı olarak sizin için neden önemli olduğundan bahsedelim. Bu makinelerde zemin balansı yapmamızın tek nedeni toprakta bulunan maddelerdir. Altın parçacıkları bakımından çok zengin olan altın yataklarına yakın bölgelerde zemin mineralizasyonunun çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu toprakta genellikle demir bileşikleri, demir oksitler, siyah kumlar, manyetitler ve hematitler gibi ve bunlara benzer birçok parçanın bulunduğu anlamına geliyor. Tüm bu demir bileşikleri belirli olanlarda iletkendir ve metal dedektörünü yanıltarak sizin bir hedefe yaklaştığınızı düşünmenize neden olabilir. Aslında orada metal bir şey yoktur. Buradaki parazitlenmeyi oluşturan sadece topraktır. Yani zemin balans ayarı tüm arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmamızı ve makineyi düzgün ve sabit şekilde çalıştırarak gerçekten yalnızca gerçek metalleri bulmamızı sağlar. Şimdi size GPX dedektörlerle zemin balansının nasıl yapıldığını göstereceğim. Aslında kolay bir işlem. Zaten MineLab dedektörlerinin sevdiğim yanlarından biri de bu. Bu makinelerle zemin balansı yapmak gerçekten çok kolay ve oldukça da etkili. Bugün bulunduğum bölge, Arizona için mineralizasyonun oldukça yüksek olduğunu söyleyebileceğimiz bir bölge. Yerde bir sürü demir taşları ve çakıllar var. Bunu toprağın kendisinden de anlayabilirsiniz. Çok güzel kızıl bir rengi var. Aslında pas diyebiliriz. Bu tip bölgelere geldiğimizde iyi altınları da tıpkı buna benzer alanlardan çıkartırız. Arkama baktığınızda burada küçük çukurların olduğunu göreceksiniz. Tüm bu küçük delikler, bunları hayvanlar yapmadı. Bunlar bulunan altınlardan kalan izler. Yani şu anda altın bulunmuş bir arazideyim. Ancak bu arazi, zemin mineralizasyonu yüksek alanlara oldukça güzel bir örnek. GPX 4800 ve 5000 modellerinde zemin balansı için 2 seçenek mevcuttur. Bu seçenekleri öndeki bu en alt anahtarda görebiliriz. Burada zemin balans adında bir anahtarımız ve 2 seçeneğimiz var. Bunlar izleme ve sabit seçenekleri.
GPX makinelerinde güzel bir özellik mevcuttur. İzleme seçeneği ile çalışırken zemin balansını yaptıktan sonra kontrol kutusundaki yerleşik bilgisayar toprağı sürekli olarak izler. Biz etrafta arama yaparken toprağı izler ve makinedeki zemin balansının güncel tutulduğundan emin olur. Böylece makine düzgün ve sabit şekilde çalışmaya devam eder. Özellikle metal arama konusunda fazla deneyimli değilseniz bu ayar çok faydalıdır. Sadece zemin balans ayarını yaptıktan sonra izleme pozisyonunda bırakmanız ve devam etmeniz yeterlidir. Diğer seçenek sabit seçeneğidir. Sabit ayarında, örneğin şu anda dikildiğim noktada bir zemin balansı yaptığımızda makine bu zemin balansını buradaki bu belirli alan için tutacaktır. Bu ayarın da bazı avantajları vardır. Sabit ayarı size biraz daha hassasiyet ve biraz daha derinlik sağlar. Bize cılız bir sinyal veren çok derinde bir hedefimiz varsa, bobini üzerinden birkaç kez geçirdiğimizden bağımsız olarak sinyali kaybetmez. Oysa bu durum izleme ayarında ara sıra oluşabilir. Sık görülen bir durum değildir ancak sinyalin çok sınırda veya cılız olması durumunda izleme modundayken bazen balans ayarından çıkabiliriz. Dediğim gibi iki seçeneğiniz var. Ama eğer bu sizin ilk dedektörünüzse ve bu işte yeniyseniz bence izleme ayarını seçmeniz daha uygun olacaktır. İzleme sizin için en iyi tercih olacaktır. Ama deneyim kazandıkça sabit pozisyonunda nasıl çalışılacağını da kesinlikle öğrenmek isteyeceksiniz. Bu tip değişken yapıdaki yüksek mineralizasyonlu, çok fazla volkanik taşın olduğu zeminler için izleme ayarı daha uygundur ve çok daha kolaydır. Bu alanları sabit ayarında arasaydık, evet kesinlikle daha çok derinlik ve hassasiyet elde ederdik. Ama aynı zamanda makinemiz muhtemelen zemin balansını sürekli kaybederdi. Hatta neredeyse birkaç adımda stabilitenin azaldığını fark edebilirdik. Sabit de iyi bir ayardır ancak zemin balansınızı çok daha sık kontrol etmeniz gerektiği anlamına gelir. Tamam, bundan bahsettiğimize göre artık size ayarları gösterebilirim. Zemin balansı gerçekten çok önemlidir. Buna gerçekten yeterince zaman ayırmanız gerekiyor. Çünkü zemin balansı arama yapabilmeniz için hayati önemlidir. Devam etmeden önce dikkatinizi bu tutma koluna çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada yeşil bir düğme var. Bu bizim hızlı izleme düğmemizdir ve doğrudan kontrol kutumuzdaki akıllı bağlantı noktasına bağlıdır. Zemin balansına erişmemizi sağlar. Buradaki ön panelde de bir zemin balans anahtarı vardır ancak tutma kolunun iyi tarafı sadece üzerindeki düğmeye basarak zemin balansını değiştirebilmemiz veya güncelleyebilmemizdir. Eğer izleme pozisyonundaysanız zemin balansını yaparken düğmeye basmanız ve düğmeyi bırakmanız gerekir. Eğer sabit pozisyondaysanız zemin balansı yaparken düğmeyi basılı tutmanız ve balans ayarını bitirdiğinizde düğmeyi bırakmanız gerekir. Size iki seçeneği de göstereceğim. Peki ilk olarak zemin balansı yapmamız gerekip gerekmediğini anlamak için zemin balansımızı test edelim. Bunun için bobini toprağa doğru indirmeniz yeterlidir. Fark edebileceğiniz gibi buradan kesinlikle duyulabilir bir yanıt alıyoruz. Bobini toprağa yaklaştırdıkça sinyali almaya devam ediyoruz. Bu durum bana makinemin zemin balansında olmadığını gösteriyor. Kesinlikle zemin balansının dışına çıkmış ve bizim bunu düzeltmemiz gerekiyor. Burada mineraller parazitlenme oluşturuyor. Tamam, şimdi devam edelim ve ayara başlayalım. Makinemizi izleme pozisyonuna alıyorum ve yeşil düğmeye basıp sonra bırakıyorum. Şimdi bobini düzgünce, sabit ve yavaş bir şekilde zemine doğru böyle indirip kaldırıyorum. Bobini zemine mümkün olduğunca çok yaklaştırınız. Evet, bakın şu anda bobini zemine yaklaştırdıkça artık o sesin gelmediğini duyabiliyorsunuz. En azından ben buradan duyabiliyorum. Bence artık bu dedektör için zemin balansı yapıldı. İzleme modunda çalışıyorsanız yapmanız gerekenlerin hepsi bu kadardır. Bobini birkaç kez zemine doğru indirip kaldırınız. Bobini indirirken veya kaldırırken bir değişiklik duymazsanız dedektörünüzde zemin balans ayarı yapılmış demektir. Bu ayar toprağı tamamen görünmez bir hale getirdi. Yani artık sadece metalleri görebiliriz. Bu ayarı sabit modundayken de benzer şekilde gerçekleştirebiliriz. Makinemiz zaten neredeyse zemin balansına sahip ancak burada yapacağımız bobini toprağın üzerinde hareket ettirmek. Ama bu sefer izleme düğmesine basıp bırakmak yerine düğmeyi basılı tutmanız gerekiyor. Yani yeşil düğmenin üzerine basmaya devam ediyorum. Şu anda gayet iyi görünüyor, artık bir değişiklik duymuyorum. Şimdi bobinimi durduracağım ve düğmeyi bırakacağım. Biraz bekledikten sonra artık altın aramaya başlayabilirim.
İzleme ve sabit modlarının ikisini de kullanmak kolaydır. Ben ikisini de denemenizi tavsiye ederim. Eğer zemin mineralizasyonunun düşük olduğu veya oldukça sığ bir alandaysanız sabit modu çok kullanışlıdır. Mineralizasyonu yüksek, değişiklik gösteren çeşitli toprakların yer aldığı bir bölgedeyseniz izleme modu sizin için en ideali. Buradaki zemin balans anahtarının altındaki bu gümüş konektör aslında bobinimizi takacağımız noktadır. Konektörü buraya takmalı ve elinizle sabitlemelisiniz. Burada yana doğru biraz daha aşağıda akıllı bağlantı noktası adında küçük siyah bir konektör vardır. Bu noktanın sizin için bir fonksiyonu yoktur. Bu akıllı bağlantı noktası aslında tutma kolundaki yeşil izleme düğmesinden gelen kablonun yerleştirileceği yerdir ve size tutma kolundan zemin balansı yapma olanağı sağlar ve ayrıca eğer makinenizi onarım için MineLab'e göndermek zorunda kalırsanız bunu hemen bir bilgisayara takarak makinede hızlı bir diagnoz işlemi gerçekleştirilebilir. GPX arka panel işlevlerinin açıklanması. Ön paneli inceledik. Şimdi arka panele geçeceğiz ve size buradaki bu menü aracılığıyla kullanabileceğiniz ayarları ve bu ayarlara nasıl erişebileceğinizi açıklayacağım. Ancak bunun için size gösterebilmem için dedektörü güç kablosu ve aküyle bağlamamız gerekir. Güç kablomuzu buraya takalım. İçeri itmemiz yeterlidir. Burada çok fazla sıkmanıza gerek yoktur. Elinizle sabitlemeniz ve çıkmayacağından emin olmanız yeterlidir. Eğer buradaki arka panelde yaptıklarımı görmek isterseniz, benim yaptıklarımı siz de evde yapabilirsiniz. Ancak bu sırada özellikle de oturma odasındaysanız, kulaklıklarınızı ve harici hoparlörünüzü çıkarmanızı tavsiye ederim. Yoksa çok fazla gürültü duyarsınız. Tamam, buradaki konektörün hemen üzerinde yer alan gümüş anahtar, açma kapatma anahtarımızdır ve dedektör bu anahtarla açılır. Bu anahtarı eğer isterseniz, fabrika ayarlarına geri yüklemek için de kullanabilirsiniz. Anahtarı açtığımızda göreceksiniz. Aşağı doğru bastırıp bırakın. Menü açılır. Burada iki düğmemiz var. Birinde fonksiyon seçimi ve diğerinde ayar etiketi mevcut. Bu iki düğmeyle makinedeki tüm diğer ayarlara da erişim sağlayabiliyoruz. Birinci düğmemiz fonksiyon seçimi düğmesi. Buraya geldiğimizde ışığın açıldığını net şekilde görebilirsiniz. Bu menüde yukarı aşağı ilerleyerek mevcut tüm seçenekleri görmek için kullandığımız anahtar. Bunu şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bunu çevirdiğimde listede aşağı doğru ilerliyoruz. Yukarı doğru çevirdiğimde listede yukarı doğru çıkıyoruz. Buradaki ilk ayarımız aydınlatma ayarı. Eğer aydınlatma ayarına erişerek bu ayarda düzenlemeler yapmak istiyorsak, yapmamız gereken buradaki ayar düğmesini kullanmak. Yani fonksiyon seçimi listede aşağı ve yukarı hareket etmeye yararken, ayar seçeneği bizi her bir ayarın içine götürür. Gördüğünüz gibi bunu çevirdiğimde farklı bir ekrana geliyoruz. Bu ekran aydınlatma ekranı. Aydınlatma tam anlamıyla bir aydınlatmadır. Işığın az olduğu koşullarda arama yapıyorsanız ve ekranı görmeniz çok zorlaşıyorsa aydınlatmayı kullanabilirsiniz. Biz ayar yaparken sayıların yükseldiğini görüyorsunuz. Bunlar 10 saniyelik dilimlerdir. Yani eğer altındaysak aydınlatma 60 saniye süreyle açık kalacaktır. Kullanabileceğiniz en yüksek ayar olan 8'e getirirseniz aydınlatma her zaman açık kalır. Devam ettiğimizde buradaki ses limiti ayarını görüyoruz. Ses limiti ayarı, bir metal cismin üzerine geldiğinizde dedektörün çıkaracağı maksimum sesi belirler. Bu özellik daha çok bir güvenlik özelliği gibidir. Bu dedektörler gerçekten çok yüksek sesler çıkartabilir. Tarama yaparken eski bir tenekenin veya benzeri bir cismin üzerine geldiğinizde dedektörden oldukça yüksek bir ses gelecektir. Ve eğer kulaklık takmışsanız bu durum sizin için rahatsızlık verici olabilir. Ses limiti ayarı bu sesi kısa sürede keser. Bu hedefle karşılaşırsanız bunu kesinlikle duyarsınız. Ancak çok büyük bir hedefse veya çok sesli bir yanıt alıyorsanız sizin için bu yüksek seviyedeki sinyal bölümünü keser ve siz de böylece o kadar yüksek sesleri duymak zorunda kalmazsınız. Buradaki ses limiti ayarına geldiğimizde fabrika ön ayarının 12 olduğunu görüyoruz. Ayar için 1 ila 20 arasında sayılar kullanılır. Buradaki aralığın tamamen sonuna doğru ilerlersek 20'lere, 18, 19, 20 gibi değerlere gelirsek sınırlandırma tamamen ortadan kalkar. Hangi boyutta olursa olsun tüm hedefler bobine ne kadar yakın ve ne kadar büyük olduklarına bağlı olarak orantısal olur. Yani her şey olduğu gibi duyulur.
Orta aralığa doğru geldiğimizde yani 12-10 gibi değerlerdeyken büyük hedefler sınırlandırılmaya başlar. Küçük cılız hedefler etkilenmez ancak büyük ve yüksek sesli sinyaller biraz sınırlanır. Aralığın en sonucundaki çok düşük değerlere yani 1 ve 2 gibi değerlere geldiğimizde bu gerçekten her şeyi sınırlandıracaktır. Büyük sinyaller ve cılız sinyaller de sınırlandırılır. Ben şahsen ses limitini bu kadar düşük ayarlamanızı tavsiye etmem çünkü bu ayar cılız hedefleri duyabilme olanağınızı düşürecektir. Ben bu kadar düşük bir ses seviyesini ancak çok fazla değersiz cismin bulunduğu yerlerde kullanırdım. Yüzeye dağılmış bir sürü hurdanın olduğu bir yerdeyseniz daha düşük bir aralıkta daha konforlu bir şekilde çalışabilirsiniz. Yoksa ben genellikle kendi cihazımı en azından fabrika ayarında ya da biraz daha yüksek bir seviyede çalıştırmayı tercih ederim. Listede aşağı doğru ilerlediğimizde bir sonraki ayar GP tipi ayarıdır. Bu ayarda zemin balansı için bazı düzenlemeler yapabileceğiniz çeşitli kontrol noktaları vardır. Menüye geldiğimizde kullandığımız bu GPX 5000 modeli için burada 3 pozisyon ayarının mevcut olduğunu görüyoruz. Bunlar genel, özel ve kapalı ayar seçenekleri. 4800 modelinde ise yalnızca genel ve kapalı seçenekleri vardır. Özel seçeneği yoktur. Maden araştırması yaptığınız alanların neredeyse %90-95'inde genel ayarının sizin için uygun olacağını söyleyebilirim. Bu ayar neredeyse tüm zemin tiplerinde kullanılabilir. Ben de çoğu durumda bu ayarı tercih ediyorum. Özel ayarı biraz daha farklıdır. Manyetikliği yüksek olan, gerçekten zengin demir içerikli topraklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bobini zemine çok daha yaklaştırmanıza olanak sağlar. Buradaki problemse toprağın homojen yapıda olmasının gerekmesidir. Yani toprağın her yeri aynı özelliğe sahip olmalıdır. Eğer çeşitlilik veya değişkenlik söz konusuysa çok daha iyi bir performans alamazsınız ve özel ayarındayken makinenin zemin balansını çok daha sık kontrol etmeniz gerekir. Yani sonuçta ben kesinlikle genel ayarını tercih ediyorum. Kapalı ayarı daha farklı bir yaklaşımdır. Temel olarak zemin balansını kapatır. Makine tamamen uçsuz bucaksız olarak çalışır. Zemin balansı yapılmaz. Böyle bir durumun avantajı dedektörden çok yüksek performans alabilmenizdir. Dedektör çok derinlere inebilir. Ancak eğer çok düşük mineralli, düzgün ve sessiz topraklarda bulunmuyorsanız, zeminden oldukça yoğun tepkiler alırsınız. En azından kendi deneyimlerimden şunu söyleyebilirim ki, zemin balansını gerçekten kapatabileceğiniz bir yer bulma olasılığınız çok düşüktür. Toprakta çok fazla demir, oksit ve mineral bulunur. Ama örneğin GPX makinenizi bir kumsalda veya çok kirli bir toprakta veya çok düşük mineralizasyonlu bir park alanında kullanıyorsanız zemin balansını kapatabilir ve penetrasyon derinliği bakımından belirgin kazançlar elde edebilirsiniz tabii ki. Bir sonraki ayarımız özel ayarıdır. Şimdi bu ayara geçeceğiz. Özel ayarıyla toprak zamanlamalarımıza erişim sağlarız. Hatırlayacağınız gibi ön panel hakkında konuşurken toprak zamanlama adında bir anahtardan bahsetmiştik. İşte buradaki anahtar. Özel ayarını hemen burada görüyoruz. Normal ve geliştirilmiş de zaman ayarlarıdır. Özel ayarına geldiğimizde hemen buradaki LCD'de görebileceğimiz daha birçok toprak zamanlamasına da erişim sağlamış oluyoruz. Şimdi bunu yapacağız. Burada ilerleyeceğiz ve size her bir zamanlama ayarının ne olduğunu ve bunları ne zaman kullanmanız gerektiğini açıklayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi özel ayarına geldiğimizde buradaki ilk ayar düzgün ayarı. Bir sonraki ise kaliteli altın ayarıdır. Bu iki zamanlama aslında 5000 modeline özeldir. 4800 modelinde bunlar mevcut değildir. İlk zamanlama ayarı düzgün altın ayarıdır ve bu zamanlamayı aşırı zemin mineralizasyonu olan bölgelerde kullanmanız gerekir. Düzgün ayarı, karşılaşabileceğiniz en kötü ve en gürültülü zeminlerde tek halkalı bobini kullanmanıza olanak sağlar. Makinenin düzgün ve sabit şekilde çalışmasını sağlar. Zeminden çok fazla tepki almazsanız ve küçük ve oldukça sığ hedefler için çok güzel bir ayardır. Daha büyük hedeflere karşı derinlik özelliğinde biraz azalma olur. Yani eğer altın parçacıklarının derinde olduğunu düşünüyorsanız düzgün ayarını kullanmayınız. Derin olmayan, sığ ve çok gürültülü zeminlerde çalışmak için düzgün ayarı çok uygun bir ayardır. Şimdi kaliteli altın ayarına geçelim. Kaliteli altın ayarı daha önce belirttiğim gibi 5000 modeline özel yeni bir zamanlamadır.
Bu yeni ayar benim gerçekten çok ilgimi çekti. Kaliteli altın ayarını gerçekten seviyorum. Bu ayar yüksek mineralizasyonlu toprağın ve çokça sert kayanın bulunduğu bölgeler için geliştirilmiştir. Ve yine tek halkalı bobinleri kullanmamızı sağlar. Çok daha hassastır ve geliştirilmiş zamanlamasında yapılandan çok daha derinde aramalar gerçekleştirmemize yarar. Ben burada Arizona'da daha çok arama yaptığım bazı arazilere tekrar gittim ve kaliteli altın ayarını kullanarak gerçekten şaşırtıcı boyutlarda altın parçalarına ulaştım. Yani kaliteli altın ayarı 1 gramdan bile küçük olan bu altın parçacıklarını bulmak için idealdir ve aynı zamanda çok kullanmış, kaba altınlara karşı daha yüksek hassasiyet sağlar ve işlenmiş modeli altınları bulmak için de daha iyi bir ayardır. Yani çok güçlü bir zamanlamadır. Eğer 5000 modeline sahipseniz, gürültülü zemini olan arazileri tekrar gitmenizi ve buralarda bu ayarla aramayı tekrar yapmanızı tavsiye ederim. 4800 ve 5000 modeli yeni GPX dedektörlerindeki en sevdiğim özelliklerden biri çok sayıda farklı zamanlama seçeneğine sahip olmamızdır. MineLab bize aralarından seçim yapabileceğimiz birçok seçenek sunuyor ve benim bu videoda size tüm zamanlamaları anlatmam tabii ki çok zor. Çünkü bu yeni zamanlamaları kullanabileceğiniz belirli zemin koşullarını bulabilmek için dünyanın dört bir yanını dolaşmamız gerekir. Bu zamanlamaların ne işe yaradığını kendiniz arka bahçenizde veya buna benzer arazilerde keşfedebilirsiniz. Şimdi size 5000 modelindeki yeni zamanlamalardan birinin ne kadar güçlü olduğunu kısaca göstereceğim. Bu kaliteli altın zamanlaması. Burada bir hedefimiz var. Henüz hiç kazmadım ama orada bir hedef olduğunu duyabiliyorum. Makinemin zemin balansı yapıldı ve şu anda normal toprak zamanlamasındayız. Bu hedef biraz zayıf olduğundan çok dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Burada biraz arka plan gürültüsü geliyor. Bu bizim hedefimiz değil. Burayı dikkatlice dinlemeye devam edelim. Burada bakın tam burada çok az bir değişiklik olduğunu duyuyorsunuz. Ama bu beni durdurmak için yeterli. Burada bir şeyler olduğunu biliyorum. O yüzden çok zor duyuyoruz. Şimdi zamanlama ayarını kaliteli altın olarak değiştirelim ve neler olacağına bakalım. Zemin balansımızı kontrol edelim. Zemin balansımız iyi durumda. Şimdi hedefi dinleyelim. Gördüğünüz gibi bunu bu ayarla kaçırmanız kesinlikle mümkün değil. Çok net, çok kesin. İşte yeni zamanlamaların ne kadar güçlü olduğunu ve size sağlayacağı faydaları da gördünüz. Artık bu sizin için bulunması çok kolay bir hedef haline geldi. Size bir daha araziye çıktığınızda ve bir hedefle karşılaştığınızda hedefi kazmadan önce birkaç deneme yapmanızı tavsiye ederim. Farklı zamanlamalar arasında geçiş yaparak her birimin hedefe nasıl tepki verdiğini inceleyiniz. Hatta kendi gömdükleriniz üzerinde de bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten zamanlama denemeleri yapabilirsiniz. Çünkü mükemmel zamanlama diye bir şey yoktur. Burada iyi sonuç veren bir ayar, buradan 15 kilometre uzakta bu kadar iyi sonuç vermeyebilir. Yani amacınız doğru zamanlamayı bulmak olmalı. Kaliteli altın ayarının altında Sense Extra adlı ayarı görebilirsiniz. Bu çok hassas anlamına gelir. Bu ayar, derinlerdeki küçük hedefler için çok iyi bir zamanlamadır ve en iyi sinyal yanıtı almanızı sağlar. Biraz daha sessiz zeminler için çok daha uygundur. Belirli zemin tiplerinde düzgünleştirme yapılabilir ancak eğer zemin mineralizasyonu yüksekse bu ayar işinize yaramayabilir. Ancak zemin ortalama bir temizliğe sahipse ve düzgünse küçük altın parçacıklarından çok iyi yanıtlar alırsınız. Ben bu zamanlamayı oldukça fazla kullandım. Yani eğer zamanlamalarınızdan emin değilseniz, hangisini kullanacağınızı bilmiyorsanız çok hassas ayarı başlamak için en uygun seçenek olacaktır. Çok hassas ayarının altında maden tuzu altın ayarı mevcuttur. 4800 modelinde bu ayar maden tuzu büyük olarak verilmiştir. Ancak 5000 modelinde bu ayar maden tuzu altın olarak görülür. Bu tuz ayarını tuz veya alkali mineralizasyonunun yüksek olduğu veya toprağa tuz karışmış bölgelerde kullanmanız gerekir. Bu bölgeler demir mineralizasyonlu bölgelerden farklıdır. İkisi de çok farklı özelliklere sahiptir ve dedektörü de farklı şekilde etkilerler. Sonuçta bu ayar bize kurulmuş göllere benzer bölgelerde iyi sonuçlar verir. Eğer Avustralya'nın ıssız bölgelerine seyahat ettiyseniz, buralardaki büyük, sert ve kuru kraterleri görmüşsünüzdür. Yağmur yağdığında ve bu kraterler suyla dolduğunda, buradaki toprak gerçekten çok tuzlu bir yapıya bürünür. Ancak buralarda çok altın vardır. İnsanlar buralardan çok şaşırtıcı altınlar çıkarır. Ancak gezinmeniz sırasında çok fazla gürültü oluşturdukları için bu tip alanlar arama yapılması çok güç yerlerdir.
Maden tuzu altın veya 4800 modelini kullanıyorsanız, maden tuzu büyük ayarları buralar için gerçekten iyi seçeneklerdir. Maden tuzu altın ayarının altında keskin zamanlaması yer alır. Keskin ayarı ön panelde gördüğümüz normal zamanlama ayarına çok benzer, ancak çok güçlü bir tarama alanı oluşturur ve size daha iyi penetration derinliği sağlayabilir. Zemindeki yüksek mineralizasyona, volkanik taşlara ve benzer cisimlere karşı daha hassastır. Bu zamanlamayı kullanacaksanız oldukça sessiz olan ve çok fazla parazitlenme bulunmayan bölgeleri tavsiye ederim. Keskin ayarının altındaki ayar aslında yeni bir ayardır. Bu madeni para ve kalıntı ayarıdır ve bu ayar hem 5000 modelinde hem de 4800 modelinde bulunur. Bu MineLab'in size sunduğu yeni bir özelliktir. Bu ayar, madeni para ve kalıntı aramayı seven veya derinlere gömülü madeni paraları ve benzeri cisimleri yakalamak isteyen kişiler için geliştirilmiştir. Bu zamanlama aslında çok sessiz zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Neredeyse tamamen ıssız topraklarda madeni para ve kalıntı modunu altın madenlerinin olduğu bölgelerde kullanmayı denedim. Ancak düşük mineralizasyonlu alanlar bulabilirseniz, madeni para ve kalıntı modu size tüm zamanlamalar arasında en derin arama yapabilme özelliğini sağlayacaktır. Bu ayar çoğu maden araştırma uygulaması için kullanmayı tercih edeceğiniz bir ayar değildir, ama eğer GPX makinenizi örneğin bir çiftçinin tarlası gibi yıllar boyunca işlem görmüş bir arazide kullanıyorsanız, bu mod işinize yarayabilir. Zemin balansını yaptıktan sonra makine sessizleşince kesinlikle madeni para ve kalıntı modunu denemelisiniz. Çünkü bu mod size kimsenin inemeyeceği kadar derinlerdeki hedefleri tarama olanağı verir. Özel modun altında manuel ayar adında ayar yer alır. Bu ayara girmeyeceğim. Manuel ayar ayarını ve bu ayarın işlevini ancak buradaki ön kontrol panelinden bilgi vererek anlatabilirim. Otomatik ayar hakkında konuşurken buradaki küçük siyah düğmenin fonksiyonunu anlatmıştım. Bu düğmeye bastığımızda makine mevcut tüm kanalları tarayarak en sessiz olan kanalı arar. Böylece parazitlenmelerden kurtulursunuz. Manuel ayar moduysa otomatik ayarla yapılan ayarı daha hassas şekilde düzenlemenizi sağlar. Yani örneğin arazideyken otomatik ayar düğmesine bastığımızı ve makinenin tüm kanalları arayarak 128. kanalda durduğunu düşünelim. Bu durumda belki hala biraz ses geliyor olabilir veya kendinize göre daha iyi bir ayar yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. O zaman manuel ayar moduna gelebilir ve otomatik ayar 128. kanalda durmuş olabilir, ama ben aslında 131. kanalın daha iyi olduğunu düşünüyorum veya bence 124. kanal en iyisi diyebilirsiniz. Yani bu ayar size dedektörünüzün çalışma biçimini çok daha hassas şekilde ayarlama olanağı sağlar. Özellikle de Birleşik Devletler'de benzer bölgelerde bu ayar gerçekten büyük kolaylıklar sağlayan bir özelliktir. Burada hava trafiği oldukça yoğundur ve üzerinizden uçaklar geçerken makineniz çok daha gürültülü çalışır. Bunun nedeni uçaklarda kullanılan navigasyon sistemleri veya radarlar ya da başka sinyaller olabilir. Sonuçta üzerinizden uçak geçerken makine çok gürültülü çalışır ve hareketli bir hedef üzerinde otomatik ayar yapamazsınız. Çünkü makine bir kanala karar verdiği an havadaki uçak çoktan geçip gitmiş olabilir. Burada manuel ayar seçeneğini kullanarak uçağın geçtiği yere yanaşarak düğmeyi istediğiniz yönde birkaç kez döndürüp uçak gürültüsünü gidermeye çalışabilirsiniz. Ayrıca bir arkadaşınızla çalışırken arkadaşınız size çok yaklaşırsa dedektörünüzü arkadaşınıza doğru tutunuz. Manuel ayar düğmesini istediğiniz yönde biraz döndürünüz. GPX dedektörünüzün ne kadar sessiz çalışabildiğini göreceksiniz. Manuel ayar seçeneğinin altında genel adında başka bir ayar daha mevcuttur. Ayar düğmesini çevirdiğimde ne kadar hızlı çevirirsem de hiçbir şey olmadığını görüyorsunuz. Bu ayarın bozuk olduğu anlamına gelmez, çünkü bu ayar aslında daha önce bahsettiğimiz ön paneldeki bu arama modu anahtarıyla bağlantılıdır. GPX 4800 modelinde 3 arama modu mevcuttu. Bunlar genel, derin ve yüksek madenli ayarlarıydı. 5000 modelinde ise genel, derin ve özelleştirilmiş ayarları mevcuttu. Şu anda genel yazıyor, ama buradaki ön bölüme gelirsem ve arama modu ayarını açarsam derin seçeneğine geliriz. Şimdi yazının değişerek derin olduğunu görebilirsiniz. Şu anda derin ayarı için önceden programlanmış modun içindeyiz.
Eğer genel ayarına geri dönersem tekrar genel arama moduna geçmiş oluruz. Eğer devam edip anahtarı özelleştirilmiş pozisyonuna getirirsem burada arazi yazdığını görebiliriz ve buradaki özelleştirilmiş ayarında daha birçok arama moduna da erişim sağlarız. Daha önce söylediğim gibi 4800 modelinde 3, GPX 5000 modelinde 6 arama motoru vardır. Bu arama modlarından ilki arazi modudur. Çevirmeye devam ettiğinizde arazi moduna gireriz ve en yukarıda arazi yazısını görürüz. Aşağı doğru indiğimizde yüksek madenli, değersiz toprak ve hedef nokta tespiti modlarını görürüz. Ayrıca GPX 500 modelinde bu arama modlarını yeniden adlandırabilirsiniz. Bir özel ad listesi mevcuttur. Kazılarla başlayıp taban kayacı ile biten yaklaşık 14 farklı seçenekten birini tercih edebilirsiniz. Yani araziye çıkabilir ve sıkça arama yaptığınız bir alanda dedektörünüzü kullanabilirsiniz. Bu durumda makine ayarlarınızı hatırlayacaktır. Ayrıca bu ayarlara kendi istediğiniz adları da verebilirsiniz. Böylece daha sonra aynı bölgeye tekrar gittiğinizde dedektörünüzü tekrar ayarlamanıza gerek kalmaz. Daha önce kaydettiğiniz modu seçmeniz yeterli. Şimdi hareket ayarına bakalım. Buradan aşağı doğru indikçe birçok seçeneğin var olduğunu görebiliyoruz. En üstten başlayarak çok yavaş, yavaş, orta hızlı ve hızlı seçenekleri mevcut. Şu anda GPX 5000 modelindeyiz. 4800 modelinde çok yavaş, yavaş, orta hızlı seçenekleri mevcuttur. Ancak hızlı mevcut değildir ve her ikisi için de fabrika ayarı yavaş olarak yapılmıştır. Hareket ayarı güçlü bir araçtır ve size arazide gerçekten çok yardımcı olabilir. Çünkü dedektörünüzü hareket ettirme hızınız, dedektörün bir altın parçasına göstereceği tepkiyi de etkiler. Burada hareket ayarını ne kadar hızlı veya yavaş hareket ettirdiğinize göre uygun olarak yapmak çok önemlidir. Örneğin eski bir arazi gibi çok küçük bir alanda çalışıyorsanız ve çok dikkatli bir şekilde ilerlemek istiyorsanız daha yavaş ayarlar daha uygundur. Çünkü bu ayarda en cılız sinyali bile duyarsınız. Sonuçta çok geniş bir bölgeyi aramak istemiyorsunuz ve bulunduğunuz bu alana odaklanmak istiyorsunuz. Bu gibi zamanlarda çok yavaş ve yavaş gibi daha yavaş hareket ayarlarını kullanmalısınız. Ama örneğin daha önce hiç bulunmadığınız yeni bir bölgede olduğunuzu ve burada maden araştırması yaptığınızı düşünelim. Amacınız çok yavaş ilerlemek ve her bir hedefi algılamak değil. Mümkün olan en geniş zemini taramak istiyorsunuz. Çünkü herhangi bir altın parçacığından mutlaka bir işaret almak istiyorsunuz. O zaman geri gidebilir ve bu yeni alanda çok daha yavaş ve dikkatli bir arama yapabilirsiniz. Şunu belirtmem gerekiyor, daha yavaş hareket ayarı makineyi daha stabil tutar. Parazitlenmelerin bir bölümünü gidermeye yardımcı olur. Eğer çok yavaş veya yavaş ayarında çalışıyorsanız makine çok düzgün ve stabil olacaktır. Ben kişisel olarak bu ayarları tercih ediyorum. Çünkü çalıştığım alanların çoğu yüksek parazitlenme olan yerler. Yavaş hareket ayarları bu parazitlenmelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Orta hızlı ve hızlı gibi daha yüksek hızlı ayarlarla çalışırken makinenin çok daha hiperaktif bir hal aldığını göreceksiniz. Biraz daha yüksek ses çıkartır ve eşik değeri de biraz daha düzensiz duyulabilir. Eğer hızlı hareket etmek ve belirli hedeflere yönelmek istiyorsanız genel olarak uygun bir ayardır. Ancak eğer çok zor hedeflere yoğunlaştıysanız daha yavaş hareket ayarlarını denemeniz gerekir. Orta hızlı veya hızlı ayarında çalışıyorsanız RX kazancını da biraz düşürmeye deneyebilirsiniz. Bu ayar gerçekten etkilidir ve altın bulma konusunda size oldukça yardımcı olacaktır. Şimdi RX kazancı ayarına bir bakalım. Şimdi bu ayara geleceğim. Fabrika ayarının GPX 5000 için 11 olduğunu görüyoruz. Ayar için 1 ile 20 aralığı kullanılabilir. GPX 4800 için bu ayar 1 ila 15 arasındadır. Kazanç ayarı bir tür hassasiyet kontrolü olarak düşünülebilir. Sayılar ne kadar yüksek olursa o kadar derindeki ve küçük hedeflere ulaşma olanağına sahip olursunuz. Ancak burada bir değiş tokuş söz konusudur. Daha derinlere inebilir ve daha yüksek hassasiyetle çalışabilirsiniz. Ancak öte yandan çok yüksek seviyelerde parazitlenmeden veya zemin minerallerinden kaynaklanan çok daha yüksek arka plan sesleri duymaya başlarsınız. Düşük kazanç ayarlarında makineniz çok düzgün ve stabil çalışacaktır. Ancak bu durumda derinlik ve hassasiyet özelliklerinden biraz feragat etmeniz gerekir. Buradaki asıl konu bu dengeyi nasıl kuracağınızdır. Kazancınızın mümkün olduğunca yüksek olmasını istersiniz ama amacınızı engelleyecek kadar yüksek olmasını da istemezsiniz. Şu anda belki daha derine inebilir ve daha çok hassasiyet sağlayabilirsiniz ama arka plan gürültüsü nedeniyle bu hedefleri zaten duyamayacaksınız. Size tavsiyem istediğiniz bölgeye ulaştığınızda makinenizi çıkartınız, zemin balansını yapınız ve kazanç ilişkili fabrika ön ayarlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Makine hareketlenmeye ve daha gürültülü olmaya başlayınca veya zemin balansı bozulmaya başlayıncaya kadar değeri yükseltebilirsiniz. Ayrıca bazen sessiz ayarını kullanarak çok daha yüksek
yüksek kazançla çalışabilirsiniz. Kazanç ayarı muhtemelen arazideyken en çok değiştirdiğim ayardır. Sizin de öyle yapmanız gerekir. Çünkü yapabileceğiniz her yerde bu ayarı mümkün olduğun kadar yüksek tutmanız gerekir. Ben bu ayarı her zaman kurcalarım. Makineden alabileceğim en yüksek gücü ve hassasiyeti bulmaya çalışırım. Arazideyken bobininizi değiştirirseniz kazanç değerini tekrar ayarlamanız gerekebilir. Daha büyük arama bobinleri için kazanç değerini biraz azaltmanız gerekecektir. Bu çok güçlü bir fonksiyondur ve arazideyken bu ayarı sıkça değiştirerek denemeler yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki ayar ses veya ses tipi fonksiyonu. Bu fonksiyon, dedektörün sinyali çevirme biçimi ve ilgili sinyali nasıl bir ses yanıtı olarak üreteceği konusunda değişiklikler yapar. 5000 modelinde çeşitli seçenekler mevcuttur. Burada en yukarıda sessiz ayarını, daha sonra normal, derin ve gürültülü ayarlarını görüyoruz. 4800 modelinde ise sessiz, normal ve derin ayarı vardır ancak gürültü ayarı yoktur. Bu ses ayarlarından her biri için kullanımın uygun olduğu belirli alanlar söz konusudur. Listedeki ilk ayar sessiz ayarıdır. Bu ayarı gerçekten seviyorum. Parazitlenme seviyesi yüksek bir bölgede arama yapıyorsanız ve makine biraz istikrarsız hareket ediyorsa, gürültülü çalışıyorsa eşik değerini düzgünleştirmek ve dedektörün sessiz çalışmasını sağlamak için sessiz mükemmel bir ayardır. Buradaki tek kaybınız sinyallerin biraz daha sakinleşmesi ve sessizleşmesidir. Yani bu sinyalleri biraz daha zor duyarsınız. Bu ayar benim çok derindeki altın parçacıklarını hedef alırken kullanacağım bir ayar değildir. Ama eğer çok fazla ortam gürültüsünün veya benzer parazitlenmelerin olduğu bir alandaysanız sessiz ayarı çok iyi bir seçenektir. Normal ayarı fabrika ön ayarıdır ve oldukça iyi bir seçenektir. Çok çeşitli arama koşullarında bu ayarı kullanabilirsiniz. Etrafınızdaki koşulları tam olarak anlayana kadar başlangıç aşamasında kullanmak için iyi bir ayardır. Bir sonraki ayar derin ayarıdır. Bu ses ayarı özellikle daha derindeki altın parçacıklarını hedefliyorsanız çok uygundur. Derin zemine sahip bir bölgedesiniz ve büyük parçalar arıyorsunuz. Arka plan gürültüsünün susturulmasına yardımcı olarak derindeki muhtemel altın parçacıklarını gösteren cılız sinyalleri fark etmenizi sağlar. Son ayarımız gürültü ayarıdır. Tüm ses tipleri arasında bu en agresif olanıdır. Gerçekten keskin ve net bir sinyal yanıtı sağlar. Yüksek seslidir. Buradaki sorun ayarın arka plan gürültüsünü de yükseltmesidir. Yani yüksek parazitlenme veya aşırı zemin mineralizasyonu olan bölgelerde kullanmak isteyeceğiniz bir ayar değildir. Çok fazla tepki almaya başlarsınız. Aslında eskiden aradığım arazilerden birinde gürültü ayarını kullanmıştım ve daha önce kaçırdığım altın parçacıklarına erişebilmiştim. Size tavsiyem farklı ses tipi işlevleriyle denemeler yapmanızdır. Daha önce arama yaptığınız yerlere giderek her bir ayara denedikten sonra sonuçları inceleyiniz. Ayrıca bu seslerin her biri için ideal bir RX kazancı olduğunu da söylemeliyim. Örneğin sessiz ayarından gürültülü ayarına geçerseniz kazanç özelliğinizin de nasıl değiştiğini ve aramanızı nasıl etkilediğini inceleyiniz. Ses altında ses tonu bulunur ve bu işlev eşik değeri seviyesini ayarlamamıza olanak sağlar. Çok faydalı bir özelliktir. MindLab bize gerçekten büyük bir esneklik sunmuştur. Herkesin duyma kapasitesi farklı olduğu için oldukça kullanışlıdır. Bazı kişiler yüksek frekansları, bazıları ise düşük frekansları daha iyi duyar. Bu ayara ulaşmak için menüden buraya geliyoruz. Burada fabrika ayarının 50 olduğunu görebilirsiniz. Her iki GPX modeli için 1 ila 100 arasında ayar yapılabilir. Şimdi bu anlattıklarımı size göstereceğim ve farklı ayarların hedeften gelen sesi nasıl değiştirdiğini göreceğiz. Bunun için öncelikle bir harici hoparlör takmam gerekiyor. Biraz dalgalanma duyabilirsiniz. Burada çok ışık altında olduğumuz için bu normaldir. Bunu gösterebilmek için küçük bir altın parçacığı kullanacağım. Sanırım yaklaşık 1 gram ağırlığında bir parça. Şimdi devam edelim ve fabrika ayarı olan 50 ile bir dinleyelim. Evet, bu duyduğumuz 50. Şimdi bunu tamamen düşük aralığa çekelim. Tamam. Hedeften aldığımız yanıt çok daha derinden geliyor. Şimdi bunu tamamen yukarı çekelim. Eşik değeri atışlarının çok daha yüksek olduğunu duyabilirsiniz. Çok yüksek bir sinyal. Dediğim gibi ses tonu ayarında doğru veya yanlış bir ayar yoktur. Tamamen kişisel tercihlerinize bağlıdır. Sizin için en uygun olduğunu düşündüğünüz sesleri seçmeniz gerekir. 80-90 arasında çalışan kişileri biliyorum. Ben genellikle 55 civarında çalışmaya alışkınım.
Tekrarlıyorum, bu ayar için doğru veya yanlış yoktur. Araziye ilk çıktığınızda kendinize en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir parça altın veya başka herhangi bir hurda parçası alınız ve zemine koyunuz. Dedektörü bunun üzerinde hareket ettirirken ses tonu ayarında düzeltmeler yapınız ve sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz sayıyı ayarlayınız. Listede aşağı doğru indiğimizde stabilizer ayarını görüyoruz. Şimdi bu ayarı seçeceğim. GPX 5000 modelinde fabrika ayarı 10'dur ve 1 ila 20 arasında bir ayar yapılabilir. GPX 4800'de ise bu değerler 1 ila 10 arasındadır ve fabrika ayarı 5'tir. Stabilizer, eşik değerindeki hafif değişimlerin duyulmaya başlayacağı noktayı ayarlamanızı sağlar. Birçok açıdan RX kazancı ayarına benzer ama yalnızca sesin işlenmesini etkiler. Deneyimli maden araştırmacıları, düzgün ve sabit bir eşik değerine sahip olmanın metal arama için belki de en önemli faktör olduğunu bilir. Sessiz bir eşik değerine sahip olmanız, derin altın parçacıklarını duymanızda size yardımcı olur. Stabilizer ise duyduğumuz bu beyaz paraziti temizlememizi sağlar. Sadece çok hafif bir ses kalır. Stabilizerle ayar yaparak güzel, düzgün ve sakin bir ses elde edebiliriz. Bu son aşamada yapmanız gereken bir ayardır. Bu ayarı makineyi kurmayı tamamladığınızda neredeyse aramaya çıkmaya hazır bir haldeyken yapmalısınız. Buradaki ideal ayar, eşik değerinin ses çıkarmaya başladığı seviyenin bir rakam daha altıdır. Örneğin bu ayarı 14 olarak ayarladığımızı düşünelim. Eşik değeri oldukça iyi çalışıyor. Ancak hala bazı kırılmalar ve biraz da parazit duyuyoruz. Ayarı 13'e getirip tekrar dinlemeliyiz. Eğer düzgün çalışıyorsa istediğimiz ayar budur. Stabilizer ayarını düzgün ve sabit bir eşik değeri elde etme konusunda Minelab'in bize yardımcı olmak amacıyla sunduğu araçlardan biri olarak düşünebilirsiniz. Stabilizer ayarının altında sinyal fonksiyonumuz veya kullanım kılavuzunda belirtilen şekliyle sinyal tepe noktası ayarı mevcuttur. Burada fabrika ayarlarını görebilirsiniz. 5000 ve 4800 için ayar 16'dır. Her iki model için ayar aralığı 1 ila 20 arasındadır. Sinyal ayarı, hedefin üst ve alt seviyesi arasındaki sapma miktarını ayarlamamızı sağlar. Sadece sesin değişmesi yerine hem ton hem de ses değiştiğinde kulaklarımız bir sinyali çok daha kolay algılayabilir. Minelab dedektörleri ile bir hedef üzerine geldiğimizde normalde 2 tonda sinyal alırız. Deneyimli kullanıcılar küçük altın parçacıklarının genelde önce yükselip sonra düşen bir sinyal verdiğini bilir. Size bunu göstermeye çalışacağım. Sanki gibi bir ses çıkar. Genellikle parçanın küçük olduğu bu şekilde anlarız. Büyük bir altın parçası ise sinyalde düşüşe neden olur. Üzerine geldiğimizde gibi önce aşağı sonra yukarı çıkan bir ses verir. Bu bize oldukça bilgi verir çünkü bulduğumuz parçanın ne kadar büyük olduğunu veya ne kadar derinde olduğunu hemen anlayabiliriz. Yani sinyal ayarıyla bunu değiştirebilir ve yüksek ve alçak tonları gerçekten fark edilebilir hale getirebiliriz. Ya da istersek sinyal ayarında aşağı indikçe hedef sinyallerin daha monoton olmasını sağlayabiliriz. Burada da gerçekten doğru veya yanlış ayar yoktur. Bu da sizin kişisel tercihlerinize bağlıdır. Bazı kişiler daha monoton sinyalleri duymayı tercih edebilir. Ben şahsen yüksek ve alçak tonlar arasındaki sapmaları duymak isterim. Çünkü dediğim gibi bu sinyallerde birçok bilgi gizli. Bu ayarla da denemeler yapabilirsiniz. Eğer emin olamıyorsanız hangi ayarın sizin için doğru olduğunu belirleyene kadar değeri fabrika ayarında bırakabilirsiniz. Bir sonraki ayar hedef ses ayarıdır. Şimdi bu ayara geliyoruz. Her iki 5000 ve 4800 modeli için 1 ila 20 arasında ayar yapılabilir ve fabrika ayarı her ikisi için de 8'dir. Hedef ses ayarı, hedef sinyalinin kuvvetini kontrol etmemizi sağlar. Ne kadar yüksek olacak? Özellikle işitme kaybı yaşayan kişiler için veya çok rüzgarlı günlerde kullanmak için muhteşem bir araçtır. Hedef ses düğmesini çevirdiğinizde lityum iyon akünüzdeki yükseltici devreye girer ve böylece hedeften daha berrak bir ses gelmesi sağlanır. Hedefi daha net duyabilirsiniz. Bu ayar bize ayrıca harici hoparlör kullanma olanağı da sunar ve gerçekten güzel bir ayardır. Hedef ses için de doğru veya yanlış ayar yoktur. Burada sizin kişisel tercihiniz önemlidir. Bu konuda size bir tavsiyem var. Eğer bir harici hoparlör kullanırken tekrar kulaklıkları kullanmaya döndüyseniz sesi kıstığınızdan emin olunuz. Hedef ses ayarının altında yanıt fonksiyonu yer alır. 4800 modelinde normal olarak ayarlanmıştır ancak GPX 5000 modelinde iki seçenek mevcuttur, normal ve ters.
Bunların nasıl çalıştığını açıklayabilmek için yine araziye çıkmamız gerekiyor. Şimdi size yanıt fonksiyonunu göstereceğim. Bunun için arka panelimize geliyoruz ve açılır menüden yanıt seçeneğini buluyoruz. İşte burada. Bu ayara giriyoruz. Burada gördüğümüz ilk mod normal modu. Şimdi bu küçük altın parçasını alacağım. Küçük bir altın parçası ve bunu yere koyarak size sesteki değişiklikleri ve bu değişikliklerin aldığımız yanıtları nasıl etkilediğini göstereceğim. Şu anda normal modundayız. Evet, bu küçük bir hedef ve küçük bir hedefin çıkaracağı tipik ses işte bu. Üzerine geldiğimizde keskin bir yükselme ve daha sonra hızlı bir düşüş duyuyoruz. Bu eğer 30-45 santim kadar daha derinde ve biraz daha büyük bir altın parçacığı olsaydı, çok iyi boyuttaki bu tip altın parçacıklarından alacağımız sinyal bu yükselmeyi göstermez. Çok daha geniş bir sinyal olurdu. Önce düşer, sonra yükselirdi. Şimdi devam edelim ve sinyali ters çevirelim. Bunun için menüden ters modunu seçeceğiz ve bakalım bu ayar bu küçük altın parçasından alacağımız sinyali nasıl etkileyecek? Evet, buradaki değişikliği gerçekten fark edebiliyoruz. Artık sinyaldeki o ani ve keskin yükselmeyi duymuyoruz. Daha çok derindeki büyük bir altın parçasından gelecek bir sinyal gibi duruyor. Sinyal önce geniş şekilde devam edip daha sonra düşüyor. İşte ters ayarın yaptığı bu. Sinyali tersine çeviriyor diyebiliriz. Bu da kişisel tercihlerinize bağlı bir ayardır. Ters ayarının bazı avantajları vardır. Zemindeki mineralizasyonun yüksek olduğu belirli bölgelerde zemin çok gürültülü ise alçak yanıtlar alınacaktır. Bu da aslında büyük bir altın parçasında görülecek bir özelliktir. Ters ayarına gelerek bunu değiştirebilirsiniz. Bu durumda büyük bir parça sanki daha küçük bir parçaymış gibi ses çıkarmaya başlar. Kısa bir yükselmenin ardından bir düşüş duyarız. Böylece oldukça gürültülü bir zeminden derindeki altın parçalarını çıkarmanıza gerçekten yardımcı olur. Yanıt ayarının altında izleme fonksiyonu mevcuttur. Bu ayar GPX 4800 ve 5000 için aynıdır. 3 seçenek mevcuttur: yavaş, orta hızlı ve hızlı. Bu ayar, izleme, zemin balansıyla çalışırken makinedeki yerleşik bilgisayarın bilgileri işleme şeklini değiştirmemizi sağlar. Buradaki iki seçeneğimiz olduğunu unutmayınız: sabit ve izleme seçenekleri. İzleme ile zemin balansı yapmayı tercih ettiysek, makinedeki yerleşik bilgisayar biz arazide dolaşırken toprağı izlemeye devam eder. Topraktan numune alır ve makinenin düzgün ve sabit çalıştığından ve zemin balansının güncel olduğundan emin olunmasını sağlar. Yani bu izleme ayarı makinenin numune alarak zemini inceleme hızını ayarlamamıza yarar. Eğer izleme modunda zemin balansı yapacaksak, çalıştığımız düşük mineralizasyonlu bölgede çok fazla volkanik taş mevcut değilse, yavaş ayarı gibi daha ağır ayarlarda devam etmeyi tercih edebiliriz. 3-4 kilometre uzağa gittiysek ve zemindeki mineralizasyon burada çok yükseldiyse ve çok fazla volkanik taş varsa, izleme modunu yavaş pozisyonda çalıştırdığımızda makinenin devam edemediğini görürüz. Daha çok gürültü duyarız. Bu gibi alanlarda izleme hızını orta hızlı veya hızlı ayarına getirmek daha da uygun olacaktır. Bu durumda dedektör zemin minerallerindeki değişikliklere daha iyi ayak uydurur ve makinenizin düzgün ve sabit şekilde çalışmasını sağlar. Eğer mümkünse daha yavaş hızlarda çalışmayı deneyebilirsiniz. Çünkü bu size daha iyi penetrasyon derinliği sağlayacaktır. Ancak zemindeki mineraller ciddi seviyeye ulaşırsa kesinlikle daha yüksek hızlara geçmeniz gerekir. Listedeki son seçeneğimiz demir ikaz fonksiyonudur. Bu fonksiyon menünün en altında yer alır. Bu fonksiyon için 4800 ve 5000 modelindeki fabrika ayarı kapalı ayarıdır. Bu tamamen metal olduğu anlamına gelir. Burada 1 ila 10 arasında ayar yapılabilir. Bu ayar bize arazideki en küçük hurda parçacıkları ile bile başa çıkma olanağı verir ve çok faydalı bir ayardır. Hadi araziye çıkalım. Metal arama yaparken bulacaklarınız yalnızca altın parçaları olmayabilir. Arazide size hedef olabilecek birçok türden cisim mevcuttur. Arazide kurşunlar, çiviler, teller ve paslanmış teneke kutular bulunabilir. Bunlar için GPS dedektörlerindeki demir ikaz özelliğini kullanınız. Bu ayar sayesinde bu tip hurda hedeflerinden kurtulabiliriz. Bu ayarla dedektörümüz demirleri ve demir içerikli parçaları karartır ve böylece biz de bunları kazarak zaman kaybetmek zorunda kalmayız. Şimdi size bir fonksiyonu göstereceğim. Burada paslı bir hurda olan çok büyük bir hedefim var. Bu daha önce çıkarttığımız bir at nalı. Bunu yere fırlatacağım ve demir ikaz özelliğinin buna benzer parçalarla nasıl başa çıktığını göstereceğim.
Bunu yapmadan önce bu makinelerde demir ikaz özelliğini kullanacaksanız bir DD bobin kullandığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim. Tek halkalı bobinler bunları düzgün şekilde ayırt etmez. Ayrıca ön paneldeki zemin balans anahtarınızı sabit pozisyonuna getirmeli ve arka paneldeki zemin balansı ayarınızın genel pozisyonda olduğundan emin olmalısınız. Bu fonksiyon için 4800 ve 5000 modellerindeki varsayılan ayar kapalı pozisyonudur. Bu ayrıca metal her şey pozisyonu olarak da bilinir ve metalden yapılmış her şeyi kazacağınız anlamına gelir. Demir, altın, bakır, gümüş olması fark etmez. Dedektör bunların hepsini bulacaktır. Biz demir ikaz özelliğini yükselttikçe dedektör hangi hedeflerin dışarı çıkmasına izin vereceği konusunda biraz daha agresif davranmaya başlar. Ayar aralığı 1 ila 10 arasındadır. Eğer bu değeri 10'a getirirsek dedektör demire benzeyen parçaları bile görecek ve bunları eleyecektir. Ölçekte aşağı doğru geldiğimizde dedektör bu konuda giderek daha tedbirli davranmaya başlar. Demir gibi görünen ancak demir içermeyen hedefler mevcutsa, dedektör demir içermeyen cisimler için verdiği normal sinyali verecektir. Dedektör bu sinyalle size "emin değilim, sanırım bu hedefi incelemem gerekiyor" mesajını verir. Şimdi devam edelim ve bu at nalının nasıl bir ses çıkartacağına bakalım. Tamam, makinemiz şu anda kapalı veya metal her şey pozisyonunda. Şimdi at nalından gelecek sesi dinleyelim. Bu gerçekten yüksek bir ses. Çünkü hedefimiz çok büyük ve fark etmemek mümkün değil. Şimdi demir ikaz fonksiyonunu çalıştırdığımızda neler olacağına bir bakalım. 10 değerine kadar çıkaralım. Bu maksimum ayardır. Buradaki farklılığı net şekilde duyabilirsiniz. Burada olan şu, bobin at nalına yaklaştıkça anlık bir sinyal alıyoruz ve bu sinyal hızlıca alçalarak geri geliyor. MineLab buna karartma adını veriyor. Buradaki ses hedefimizin sesi. Hiç şüphesiz bunun tamamen saf bir hedef olduğunu anlayabiliriz. Muhtemelen burayı kazmamız bizim için zaman kaybı olmayacak. Sizin için bir kez daha yapacağım. Bir demir veya hurda parçasını görmezden gelirken makinenizin sakin, dengeli çalışma hızlarında olduğundan emin olmanız gerekir. Yani dedektörle ileri dolaşmalı, onu dengeli bir şekilde zemine doğru ileri ve geri hareket ettirmelisiniz. Tıpkı bu şekilde. Cismin üzerinden bu şekilde geçerek bir hedefi açığa çıkarmanız pek mümkün değildir. Aslında en iyi sonuçlar hedefe 90 derecelik açıyla durulduğunda alınır. O yüzden önce böyle geliniz. Hedefi dinleyiniz, 90 derece dönünüz. Benim bunun bir hurda hedef olduğu konusunda hiç şüphem yok. Burada da ayrıca çok güzel küçük bir altın parçam var. Şimdi bunu yere koyacağız. Böylece at nalını görmezden gelmeye devam ederken altını nasıl bulabileceğimizi göreceksiniz. Evet, görelim. Tekrar at nalı bunu karartıyor. Şimdi altın parçasının üzerine doğru gidelim. Gördüğünüz gibi sorun yok. Buradaki ses bize kazmamızı söylüyor. Hurdaların yoğun olduğu bir alandaysanız bu sizin için gerçekten çok güzel bir özellik. Eski maden çıkarma kamplarının yanında bunu kullanabilirsiniz. Eskiden madenciler çöpleri her yere atardı. Eğer içinde altın olduğunu bildiğiniz ama çok da hurdanın olduğu bir bölgedeyseniz çoğu dedektör bu alanlarda etkisiz kalacaktır. Kazma işlemi zaten zaman alan bir işlemdir. Bir de sonunda tüm çabanıza rağmen bir hurda bulursanız bu sizin için can sıkıcı olacaktır. Eğer makinenizde demir ikaz özelliği varsa unutulmuş altınları bulabilirsiniz. Arazide. Evet, işte buradayız. Buraya gelmek gerçekten çok uzun sürdü ama sizi bu bölgeye getirmek istedim. Çünkü ben bu bölgede yıllar içinde gerçekten çok fazla altın buldum. MineLab ne zaman yeni bir dedektör çıkarsa ben makinenin yeni özelliklerini test edebilmek için daha önce arama yaptığım bu arazilere hemen geri dönerim. İşte bu yüzden GPX 5000 modelini denememiz için mükemmel bir alan.
Tüm eşyalarım burada. Kazmam da yanımda. Bugün hava oldukça sıcak. Buna benzer günlerde dışarı çıkıyorsam yanımda mutlaka bolca su taşırım. Eğer biraz gözlerden uzak bir yere gidecekseniz yanınızda bolca su bulundurun. Ben bunları her zaman yanımda getiririm. Bu bir çift yılan koruyucu. Bunlar yılanlara karşı tamamen koruyucudur ve sizi ayrıca kaktüslerden de korur. Çöllük arazide arama yapıyorsanız bunlardan edinmelisiniz. Yalnız başınıza araziye çıkıyorsanız mutlaka başka birine daha nerede olduğunuzu söylemeyi unutmayınız. Birileri mutlaka sizin nerede olduğunuzu bilsin. Eğer eve dönmezseniz en azından sizi nerede bulacaklarını bilsinler. Eşyaların hepsini buraya koydum. Bu bölgede arama yapmak için Commander'la çalışacağız. Bu 28 santimlik bir monobobin. Burada çok fazla küçük hurda parçası var. O yüzden makineyi mono ile çalıştıracağım. Bununla demir ayrıştırma özelliğini kullanmama gerek yok. Çünkü zaten tek halkalı bobin bu küçük parçalara karşı bize daha yüksek hassasiyet sağlar. Bence burada kullanmak için muhteşem bir bobin. Ben içine bütün malzemelerimi koyduğum böyle bir çantayı hep yanımda taşırım. MyLab'in çantası gerçekten çok güzel ve eşyalarınızı bu çantalara yerleştirerek düzenleyebilirsiniz. Böylece arazideyken güç kablolarınızı kaybetmez ve bataryayı evde unutmuşum diye üzülmezsiniz. Makinenin montajı gerçekten çok basit. Yine de kullanma kılavuzuna bakmanızı öneririm. Gerçekten çok basit. Bobini taktığınızda buraya doğru aşağı itiniz. Burada yerine oturana kadar bekleyiniz. Bu mafsalı sıkınız. Artık yapmanız gereken tek şey bobin kablosunu gövdenin etrafına sarmak. Bunun özel bir tekniği yok. Bazı kişiler cırt bantlar, kablo bağları veya buna benzer şeyler kullanıyor. İsterseniz bu şekilde sarabilirsiniz. Buraya çok fazla eğim ve boşluk bırakmamaya dikkat edin. Tabii ki bobinin rahat hareket edebilmesi gerekir. Çok sıkmamalısınız. Aynı zamanda dallara ve çalılara takılacak kadar da gevşek bırakmamalısınız. Kabloyu tüm gövde boyunca sarınız. Konnektörde fazla gerilme olmaması için buradaki uçta yeterince boşluk bıraktığınızdan emin olunuz. Tamam. Artık altın bulmaya hazırız. Buradaki yatakta oldukça çok arama yaptım ama buradaki çalılıklarda hiç zaman geçirmemiştim. Bence buralarda hala biraz altın kalmış olabilir. Bazı dalgalanmalar ve parazitler duyuyorsunuz. Bunlar başlamakta olan muson fırtınasından kaynaklanıyor. Buradaki statik çok yüksek veya biraz da şimşek çakıyor. Bu da makinede biraz düzensizliğe neden oluyor ama bu gayet normal. Bu herkesin başına gelen bir durum. Bunları dinlemekle yetinmelisiniz. Bunlar endişelenilmesi gereken sinyaller değillerdir. Biz asıl tekrarlayan sinyalleri arıyoruz ve sanırım ben burada bir tane buldum. Bana çok iyi bir sinyal gibi gelmedi. Sanki bir hurda parçasından geliyor gibi. Yine de kazıp bir bakalım. Yapacağım ilk iş bu alanı temizlemek. Buradaki taşları veya çalıları almak, tamamen düz bir zemin haline getirmem gerekiyor. Ben şu anda monobobin kullanıyorum. Bu tek halkalı bobinin güzel bir özelliği, en güçlü sinyalin genellikle bobinin tam ortasından gelmesi ama aynı zamanda yan kenarlarının çok hassas olması. Yani ben bobinimin kenarını çevirerek bunu bir hedef nokta tespitleyicisi gibi kullanabilirim. Hedefimiz hala orada. Biraz daha derin kazalım. Açtığınız çukuru sıklıkla kontrol etmenizi tavsiye ederim. Böylece aslında 5 santimde dışarı çıkmış hedefi bulmak için neredeyse 60 santim kazı yapmazsınız. Fazlalıkları temizleyip tekrar kontrol edin. Evet, hedefin yerini değiştirdim. Şimdi bunu biraz düzlüyorum. Tamam. Bunun içinde bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bobinimi düz şekilde yanıma koyuyorum ve bu topraktan bir avuç alarak bobinin üzerinde gezdiriyorum. İşte bu şekilde. Bu ses şimşeklerden geliyor. Statik yük hala yüksek. Burada bir şey yok. Evet, işte kesinlikle bu elimde. Aslında duyduğum sesten pek hoşlanmadım. Bana altın gibi gelmiyor ama bakmadan bilemeyiz, değil mi? Kazarak emin olmak her zaman iyidir.
Evet, oldukça küçük. İşte burada. Bu küçük bir tarihi parça. Bu eski zamanlardaki botlardan kalma bir parça. Biz buna bot çivisi diyoruz ve muhtemelen bir bottan düşmüş. Bu bir altın değil ama en azından burada eskiden altın madencilerinin çalışmış olduğunu biliyoruz. Devam etmeden önce açtığınız bu deliği kapatmalısınız. Çukuru geri kapatacak zamanı mutlaka ayırınız. Bu çevre koruma açısından daha iyidir. Ve eğer özel bir mülk içinde arama yapıyorsanız, mülk sahibinin size kızmasını önlemiş olursunuz. Ayrıca başka madencilerin burada maden arayan birileri olduğunu anlamasını da önlemiş olursunuz. Çukurları kapatın. Büyük kaya parçalarını içeri itin. Ve çukuru düzledikten sonra devam edin. Bakalım burada neler kalmış. Şimdi zemin balansımı kontrol edeceğim. Zemin balansım kulağa iyi geliyor. Buradan bir sinyal alamıyorum. Demek ki hedefimizi çıkarttık. Burada bazı taban kayaçları görüyorum ki bence bu iyi bir işaret. Eğer burada bir altın parçası varsa mutlaka makinemizin menziline girecek. Evet, şuradan iyi bir sinyal geliyor. Çok keskin, açık bir sinyal. Evet, şimdi bunu kazacağız. Burada eğimli bir alanda duruyor gibi. İyi bir sinyal geliyor. Kazmamı alıp bu taşların bazılarını aşağı doğru çekeceğim. Yolumu temizleyeceğim. Büyük bir taş da burada var. Bu taşları kendinize temiz bir çalışma alanı yaratacak şekilde temizlemeniz gerekir. Artık makinemi yere koyacağım. Statik devam ediyor. Aslında şu anda yağmur da yağmaya başladı sayılır. Bu iyi görünüyor. Büyük bir taşımız var. Bir bakalım. Peki, hedefimiz zeminden çıkmış. Şimdi buradaki bu taşları biraz daha iteceğim. Böylece daha rahat hareket edebilirim. Şimdi size bobinin kenarıyla nasıl hedef nokta tespiti yapacağınızı bir kez daha göstereceğim. Bobininizin kenarını çevirmeniz ve zemine doğru indirip kaldırmanız yeterli. Evet, bu büyük sinyali duyabiliyorsunuz. Tam şurada. Bu bobinin kenarını kullanabilirsiniz. Evet, artık tam burada olduğunu biliyoruz. Bir avuç alalım. Burada değil. Burada da değil. Evet, şu anda bu elimde. Biliyorum bugün hep hurda parçalarıyla karşılaştık. Belki de onlardan biridir ama... Evet, işte burada bir şeyler var. Hey! Çok güzel bir altın parçası. Şuna bakın. Hey! Çok güzel bir parça. Bir göz atın. Bunu biraz temizlemem gerekiyor. Bu çok güzel. Küçük bir Arizona altını. İşte çabalarımızın hepsi bunun için. Biz bunları bulmak için buradayız. Çok büyük bir altın parçası değil. Yaklaşık 2 gram ağırlığında olabileceğini düşünüyorum. Günü bitirmek için çok güzel bir parça ama bence. Gerçekten çok heyecanlıyım. Az önce bu altın parçasını çıkardım. Biraz daha devam edelim diye düşünüyordum ama yağmur yağmaya başladı. Yılın bu zamanlarında Arizona'da hava hep böyle. Birazdan sırılsıklam olacağımız kesin ama ben bir altını da nasıl bulduğumu sizinle paylaşmak istedim. Her zaman altınla karşılaşmıyorum. Bugün bu kazdıklarımdan da bunu anlayabilirsiniz. Altın yerine bazen eski kurşun parçaları, eski çiviler ve çok çeşitli hurda parçaları buluyorum. Bunun gibi çöpler işte. Kimse hurdaları kazıp çıkartmaktan hoşlanmaz ama ben ne zaman bir hurda bulsam arazinin tamamen araştırılmamış olduğunu anlıyorum. Bu da beni heyecanlandırıyor. Aslında burası benim daha önce çok zaman geçirdiğim bir yer ama şimdi 5000 modeliyle daha derindeki altın parçalarını bile bulabiliyorum. Bu da beni ayrıca heyecanlandırıyor. Sonuçta bunlar da altın olabilirdi ama zaten herkesin biraz hurda çıkartması kaçınılmazdı. Ama moralinizi bozmaz ve aramaya devam ederseniz hurdalar arasında altına rastlayabilirsiniz. İsterseniz ayrılmadan önce şu çukuru bir kapatalım.
Videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buradaki amacımız size GPX dedektörlerinin nasıl kullanıldığı konusunda daha ayrıntılı bilgi vermek ve bu makinelerin ne kadar güçlü olduklarını size gösterebilmekti. 4800 ve 5000 modelleri Minelab tarafından üretilen dedektörlerden yalnızca ikisi. Minelab çok daha geniş bir metal dedektörü yelpazesine sahiptir. Bazıları madeni paraları, kalıntıları veya mücevherleri bulmak için tasarlanmış, bazıları kumsalda veya suyun altında kullanıma uygun geliştirilmiştir. Siz hangi hazine avına çıkmak istiyorsanız, sizin için uygun bir dedektör Minelab ürünleri arasında mutlaka mevcuttur. Peki ne yapmalıyız? Araştırmalı, kitaplar okumalı, internette gezinmeliyiz. Bulunduğunuz yerdeki maden arama kulüplerine katılmalı ve diğer insanlarla konuşmalısınız. Daha önce nerelerde altın bulunduğunu öğrenmelisiniz. Çünkü elimizde dünyanın en iyi ekipmanı da olsa altın yataklarının olmadığı bir bölgedeysek bize hiçbir fayda sağlamayacaktır. Biliyorum, bir iki kez aramaya çıkıp hiçbir şey bulamamak gerçekten çok can sıkıcı olabilir. Bunları ben de yaşadım. İlk altın parçamı bulmam neredeyse bir yılımı aldı ve bu sırada pes etmeyi düşündüğüm çok zaman oldu. Ama o ilk altın parçasını çıkardığımda harcadığım onca zamanın ve çabanın buna değer olduğunu düşündüm. Eğer sabırlıysanız, bunun gibi iyi bir ekipman kullanıyorsanız ve gereken çabayı göstermeye hazırsanız, siz de mutlaka altın bulacaksınız. Ürünlerine gösterdiğiniz ilgi ve bu hobiye verdiğiniz destek için hem Minelab adına hem de kendi adıma size teşekkür ederim. Başka sorularınız varsa veya size en yakın satış noktasını öğrenmek istiyorsanız, lütfen www.minelab.com adresindeki web sitesinde oturum açınız. Burada çok ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Şans her zaman yanınızda olsun.